cin biberin. Aha. Vurdu. Çok da değil. Nehirde bir şey oldu sandım. O kadar vurdu. Abo. Ya burası işte biraz bizi zorlayacak. Burası Tortoni şehrinden köklü kafesi. Bak abartmayacağım. Denizde gibi. Denizin içinde yiyor. Böyle bir tazelik olamaz. Allah'ım çok güzel. Çikolataya bir daha. Vay güzel. Ne yapıyorlarsa çok lezzetli yapıyorlar. Ölmeden önce yapılacaklar listesine böyle bir sofrayı katmak gerekiyor bence. Yani dün akşam bir et yedik. Bana Instagram'dan o kadar küfür ettiler ki Allah'ım. Ne? Bu neydi? Hangisi o? Sakatat ama o kadar kötü ki. Aman Allah'ım. Özür dilerim çıkarttım bunu. Oh. Türkiye'den 12.300 km uzakta Buenos Aires'ten hepinize merhabalar. Bugün çok güzel bir havada, yaklaşık olarak 27-28 derecelik bir sıcaklıkta Onur'la beraber, İki Onur. Onur beraber video çekeceğiz. Onur nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Güzel bir gün, güneş, Evet, hava güzel. hava güzel, her şey Hazırız. şartlar müsait. Şartlar Yemeğe müsait. hazırız. Hazırız, açız. Biz Onur'la beraber yaklaşık olarak 6 ay öncesinde aslında bu videoyu planlıyorduk. Evet. İstanbul'da buluştuk. Neler yaparız, nasıl olur, Arjantin mutfağı nedir? Sen kaç senedir burada yaşıyorsun? Şöyle söyleyeyim, ben hani bir 9 yıldır git gel yapıyorum ama 1,5 senedir sabit olarak buradayım. Evet. Ama hani 9 yıldır git gel yaptığım için de biraz yemek kültürü olsun, şehir kültürü olsun. 1,5 yıldan daha fazla aşinayım. Çok güzel. İspanyolcam var. İspanyolcam var. En önemli konu bu. azından, evet, yeteri kadar var diyelim. Çok güzel. Bugün gideceğimiz birçok durakta Onur bize yardımcı olacak sağ olsun. Gerçekten bugüne kadar yapılmış olan Buenos Aires videolarına baktığımda birçoğundaki en büyük eksiklik buydu. Çünkü halk Evet. İngilizce konuşmuyor herhalde değil mi çok fazla? Yani Buenos Aires'te bile birkaç mahalle dışında İngilizce oranı çok düşük. Evet. O yüzden hani çok bilinen turistik restoranlar dışında yemek yerken İngilizcenizde pek en azından yemeğin detaylarına inemiyorsunuz. O İnemiyorsun. yüzden çok klasik yerlere gidilen videolar olabiliyor. Bugün biraz daha detaya ineceğiz. Lokale ineceğiz. Bugünkü video aslında YouTube'da yapılmış olan en iyi videolardan biri olacak. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Çünkü içinde yemek olacak. Aynı zamanda buradaki hayatı da konuşacağız. Merak etmeyin, tek bir videoyla kurtulmayacaksınız. 3 tane video çekeceğiz. Yaklaşık olarak 10 gün boyunca Onur'la beraber sizler için muazzam bir rehber hazırlamış olacağız. Burayla ilgili fikriniz yoksa emin olun bu videolardan sonra fikriniz olmuş olacak. Şaşıracaksınız. Ben şahsen yaklaşık 1,5 gündür buradayım. 1,5 günde çok şaşırdım. Çünkü gerçekten hani insanlar burada mutlu bir hayat yaşıyor. Bunu görüyorsun ve sen de mutlu oluyorsun. Onlar için mutlu oluyorsun. Buranın güzelliği belki de bu. Değil mi? Öyle yani, belki uzak olması sebebiyle Türkiye'den izleyenler için söylüyorum. Doğru bilinen yanlış çok var. Arjantin'le ilgili, Arjantin hayatı, işte ekonomi vesaire, ya da bilinmeyen ama sanılanlar var. Onları biraz sen 1,5 günde bazılarını gidermişsin. Evet. Doğru bilgilerle. Doğru. İnşallah 3 videoyla izleyenlerin de birçok kafasındaki soru işaretini gideriz. Umarım. Buranın güvenli olup olmaması konusunu çok konuşacağız. Önemli konulardan biri, çünkü annem bile oğlum dikkat et orada. Oğlum çantana sahip çık. Çantaya sahip çıkmak gerekiyor bu arada. Evet. Çantamız şu an yerde ama Yerde. etrafta bulunduğumuz ortam çok güzel. Burası neresi şu anda? Arkada inanılmaz bir park var. Ördekler, kazlar, her şey var burada. İnanılmaz bir ortam var. Burası Palermo ilçesinin sahil kesiminde, sahil yolunun paralelinde, yani 2-3 kilometre süren Bosques'te Palermo. Palermo ormanları diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Yan yana birkaç tane parktan oluşan yeşil alan aslında. Yani sen de görüyorsun, bayağı bir geniş alan. Geniş. Aslında Arjantin çok geniş. Arjantin çok geniş. Yani Arjantin ülke olarak Türkiye ile kıyaslarsak yaklaşık 5 katı büyüklüğünde yüz ölçümü var. Buenos Aires'te bir merkez ve bir büyük Buenos Aires diye ikiye ayrılır. Büyük Buenos Aires'te gayet geniş ve 12 milyon nüfusu olan bir yer. Evet. Biz onun merkezinde gibiyiz. Palermo ilçesi hani merkez ilçelerinden biri. Onun da sahil tarafı. Ya bugün sabah saatlerinde herkes yürüyüşe çıkmış. Akşam burası daha da kalabalık olur. Yürüyüş yapılan, spor yapılan, çıkıp mateni içtiğin, pikniğini yaptın, çocuğun varsa topunu oynadın. Geniş bir alan. Günün ilk saatlerinde de içimizi açarak başladık burada. Hakikaten öyle. 27-28 derece
sıcaklık var demiştik. Şu an kavruluyorum. Benim kafam biliyorsun ki kavruyor. Ondan dolayı biraz kavruluyorum. Ki sonbahara giriyoruz. Yani Evet. çekimi yaparken Mart ayının sonundayız. Evet. Sonbahar diyebiliriz artık. Kışa doğru ilerliyoruz. Ona rağmen hani arada yağmur yağsa da derece Buenos Aires adından da anlaşılacağı gibi iyi havalar şehrin ismi. Hava genelde iyi. Buenos iyi havalar, iyi demek. Ee, Aires havalar demek. Evet, Anladım. iyi havalar. Buraya ilk gelen göçmenler şehrin ismini artık oluştururken böyle uygun görmüşler. Bence çok uygun görmüşler. Aynen Doğru öyle. uygun görmüşler. Şimdi bazı videolarda kısa kesiyorum girişte ama bu videoda birazcık daha uzun konuşmak gerekiyor. Çünkü videonun geri kalanıyla ilgili bir bilgi verdin sen. Göçmenler dedin. Arjantin nüfusu büyük oranda göçmenlerle oluşuyor. Tabii. Göçmenler derken genelde orada da yanlış bir kanı var. Hani İspanyollar Evet. gibi. Evet, dil İspanyolca. İspanyollar bu kıtaya gelmiş ve sonra geri dönmüş. Birçok şey bırakmış. Dil gibi. Ama sonrasında buraya gelen yoğun İtalyan göçü olmuş. Evet. 1850'lerde ve 1920'lerde gibi birkaç dalga. Oradan dolayı yani nüfusun yaklaşık %65'i İtalyan kökenli. Hani insanlara sorduğunuzda ben İtalyanım demez. Herkes Arjantinliyim der ama kökenine baktığınız zaman hepsinde pasaport olmasa da %65 bir İtalyan nüfusu var. Onun dışında da Alman, Polonyalı, İngiliz, Rus. Fransız, Rus, son zamanlarda Ruslar, Ukraynalılar geldi. Biraz İsrail %5 diyeyim öyle. Biraz Ermeniler eski var. Osmanlı Aha. vatandaşlarından var. Osmanlı derken genelde Suriye, Lübnan ve Türkiye Ermenisi diyebiliriz bunlara. Onlara zaten burada Turko denir genel olarak. Türk değillerdir ama Osmanlı'dan göç ettikleri için, Osmanlı pasaportuyla göç ettikleri için onların da nüfusu hatırı sayılır. Yani Buenos Aires'te de hatırı sayılır. Ama totalde hepsi kendini Arjantinli izler. Kökenine inince burası göçmenlerle oluşmuş. O yüzden böyle her geleni de içine alan, kabul eden bir geçmişten gelen kültürü var. Çok güzel. Ben ufak bir bilgiler vereyim. Mario Icardi mesela Galatasaray'ın forveti. O aslında İtalyandır. Ailesi İtalya'dan gelmiştir Arjantin'e ama Arjantinli biliyoruz hepimiz tabii ki ama Evet. İtalyan pasaportu da var. Messi keza öyle. Ailesi onların da İtalya'dan gelmişler kökeni. Ama tabii ki Messi'nin avantajı Avrupa'da büyüdü. Biraz Evet. daha böyle Barcelona tarafında büyüdü. Bugün futbolu konuşmayacağız çok fazla. Az konuşuruz. Ben bir de Maradona ekleyeyim. Onun da böyle kökenine inince onda da Turkoluk var mesela. Turkoluk. Evet, o da o topraklardan dedesi mi, dedesinin babası mı gelme. Hani herkesi deşersen dediğimiz coğrafyalardan birinden çıkıyor. Bayağı şimdi mesela sabahleyin şeye baktım. Arjantin milli takımına baktım. Ya İspanyol kökeni ya da İtalyan ağırlıklı. Yani bir tane Fransız var. De Paul. Ondan sonra Di Maria var mesela. McAllister var, onda da İngilizlik var. Evet. Yani aslında baktığın zaman futbol konuşabileceğimiz çok... Bir kere burada futbol konuşmak gerekiyor Arjantin'de Gerekiyor. ama bu videoda böyle ucundan konuşuruz. Çünkü futbolla ilgili yani Arjantin'deki futbolla ilgili bir video yapacağız. Boca Juniors maçına gideceğiz. İnşallah gideceğiz yani. Şimdiden söyleyelim ama inşallah diyelim. Biletimizi aldık ama inşallah gideceğiz. Çünkü anlatırız onu da. O videoda anlatırız onu da. Bunun haricinde bir tane de vlog görebileceksiniz. Biraz daha buradaki yaşamla ilgili bilgi verdiğimiz çok güzel video olacak. Ama hiç merak etmeyin. Eğleneceğiz. Yemekler yiyeceğiz. Ete doyacağız. Etin türlü türevlerine doyacağız. Ama yine o göçmenlik konusundan başlarsak birazcık da İtalyan yemekleriyle aslında başlayacağız. Arjantin'deki İtalyan yemekleri. Çünkü buradaki nüfusun %65'i Onur'un da dediği gibi İtalyan asıllı, İtalyan kökenli. Dolayısıyla da Arjantin mutfağı ne diye baktığımız zaman böyle hani çok köklü ve çeşitli bir mutfak yok. Varsa da şu an bir mutfak, onun içinde İtalyan mutfağının, işte biraz Ermeni mutfağının, çeşitli mutfakların, belki Osmanlı'dan gelen ama buradan çıktığı bilinen bir iki lezzetin birleşmesiyle oluşmuş bir Arjantin mutfağı var. O yüzden hani izlerken çok fazla İtalya'daymışız gibi esintiler de alabilirsiniz et dışında. Evet, o zaman video başlasın artık. Daha fazla lafı uzatmayalım. Videonun tabii ki bu sıcakta çekilmesi, buralara kadar 18 saat uçuş yapmamın hatırına bir beğen butonunu başlangıcında yaparsanız, başlangıçta beğen butonuna basarsanız ve ardından hype'larsanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda abone değilseniz de aramıza katılabilirsiniz. Bundan sonraki dünyanın farklı ülkelerindeki videolardan haberdar olabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım. Arjantin Lezzet Rehberi başlasın. Gidelim.
Evet, Cafe Tortoni'ye geldik. Kahvaltı yapacağız. Buradaki kahvaltı kültürü aslında birazcık da kafe ve hamur işi atıştırmalıklar üzerine değil mi? Tabii. Yani şöyle aslında evdeysek biraz daha mate, işte ekmeğin üzerine bir şey sürelim. Mate de Dulce de çay bu leche. arada, onu söyleyeyim. Mate çayı hazırlıyorsun. İşte ekmeğin üzerine dulce de leche, süt reçeli diyoruz Türkiye'de. Evet. Ondan sürüyorsun, geçtiriyorsun. Dışarıdaysak pastane kültürü var ama işte hamur işi. Birazdan görürüz zaten çeşitleri. Onlarla Aynen. yapılan Türkiye'deki kadar önemli olmayan bir öğün aslında ama pastane kültürü de eski. Biz ne yiyecektik? Medialuna yiyeceğiz Medialuna. mesela. Yarım ay Medialuna şeklinde. Zaten Türkçesi yarım ay demek. Evet. Ay çöreği gibi düşünebilirsin. Ama kruvasanın küçüğü ve biraz farklı olan Arjantin usulü kruvasan diyebiliriz. Evet. Bir de çipa galiba yiyeceğiz. Bir de çipa yiyeceğiz. Umarım hani buranın menüsünde vardır. Buranın menüsü yok de yoksa başka bir yerde mutlaka yeriz. Biraz da bugün geldiğimiz burası Tortoni eski bir, köklü bir, hatta şehrin en köklü kafesi. O yüzden çipa biraz da son zamanların yiyeceği olmayabilir. Menüye bakmadım. 1858 kuruluş buranın. 1858, 168 168 sene. Evet. Ne zaman Yani. izlediklerine göre değişir tabii. 168 sene. Evet, seneye izlerlerse 169 Farklı olacak. sene. Çok enteresan bir yer. İlk defa bu kadar eski bir kafeye giriyorum. Benim buradan beklentim, yani ben daha önce geldim ama yani bir kahve içmeye uğradıklarım oldu. Menüsünü çok test etmedim. Beklentim yani özellikle Medialuna, biraz daha eski yiyeceklerin kahve, işte alfajor dediğimiz birazdan görürüz. Nasıl tarif edeceğimi çok bilemedim. Tatlı desem, çikolata desem arada kalan bir şey. Alfajor deneriz. Tamam. Sen de denemedin. Burada denemek bence doğru karar olur. Tamam. Karar olur. Belki bir churro, İspanyol tatlısıdır ama Arjantin'de de eski mekanlarda vardır. Siparişimizi verelim. Bir de o churro'yu galiba çikolatayla getiriyorlar. Tabii. Yani buranın- Churro'nun olmazsa olmazı zaten o çikolata sosu. Duyduğuma göre çikolatası çok iyiymiş. Öyle diyorlar. O zaman Çikolatası iyi, onu churro'da kullanmak tabii ki churro'nun lezzetini arttıracak. Arttırıyor. Menüye Normal- bakarken evet, sandviçler var mesela. Hani sandviçle kahvaltı yapmak istediğinizde genel olarak kahvaltı kültürü çok fazla yok. Kahvaltılık herhangi bir başka bir ürünleri yok. Hamur işleri de kahve. Başka bir yer bulamazsınız ve çok enteresan şekilde genelde kafeler belli saatlerde açıklar. Restoranlar da belli saatlerde açıklar. evet, burada kafe, restoran saatleri, yani kafeler, çok eski kafeler tüm gün açık olabiliyor. Yani 8'de kapatıyorsa akşam, sabah 8'de açıp akşam 8'de kapatabiliyor. Yeni nesil kahveciler biraz daha işte 10'da açılıp 8'de kapanıyor gibiler. Ama restoran olanlarda biraz saat dilimleri var. Yani öğlen yemeği yiyeceğin saatte açıklar 12'den 4'e kadar. 4 ile 8 arası Kapatıyor. birçoğu kapalı. 8'de tekrar açılıyor akşam, 12'de kapanıyor. Yani biraz şöyle öğle yemeği için gel, bir de akşam yemeği için gel. Ben o aradaki şeyde de bir sonraki öğünün hazırlığını yapayım, kapatayım gibi bir sistem var. O yüzden hani rastgele dışarı çıkıyorsanız, bir turistseniz, hadi bir yemek yiyeyim, acıktım, saat 5.30 dediğinizde bazı belli başlı restoranlar kapalı olur. Akşam 8'de açılıyorlar değil mi? 8'de açılır, 8'i beklemeniz gerekebilir. Evet. Çok şehir merkezinde pizzacılar falan, onlar hep açıktır ama. Çok güzel. O zaman siparişimizi verelim. Verelim. Ben biraz sonra vereceğim. Aynen. Hani ne var ne yok bakalım. Soralım abi. Menüden. Buenos dias. Dos. Buenos dias. Gracias. Hepsinden birer tane söyledim. Tamam. Bir alfajor, bir medialuna, bir... Tamam. Tost. Görüşeceğiz. Evet, tadına bakarız. Tamam. Çikolatayı sonra söyleriz. Después churro, ¿Usted quiere me ahora avisa? no. Perfecto, Sí. gracias. Çayta. Ben uno agua cinco. Ago söyleyelim. Ago Öyle derim. singas. Singas. Bir de suyumuzu söyleyelim önden. Bir günde bu kadar arkadaşlar. Bir günde yavaş yavaş öğreniyoruz. Yavaş İspanyolca. yavaş evet. Derdimi anlatacak kadar. Şimdi her şeyden biraz ortaya söyledik. Duruma göre bakalım, porsiyonlara bakalım. Küçük mü, büyük mü? Belki çok beğendiğim bir şey olur. Devamını Devamını isteriz. getiririz. Biz bu arada bu bölümü şöyle çekiyoruz. En başta söyleyeyim de Sibelcan usulü sahneye birkaç farklı kıyafetle çıkacağız. Evet. 3 güne bölüyoruz. Yani bu izlediğiniz videoyu aslında 3 günde çekiyoruz. Bugün ilk günümüz. Dolayısıyla kıyafetlerimiz değişecek. Lütfen yadırgamayın. Bazı yerlere rezervasyonumuz var. Rezervasyonumuz farklı gün. Donulio. Donulio restoran. Oraya 7-8 ay önceden rezervasyon yapıyor herkes. Şanslıyız ki 1,5-2 hafta öncesinden rezervasyon yapabildik. rezervasyonumuzu yaptık. Ama sadece gündüz vaktine. Evet. Geceye yapamadık. Gece tamamen dolu, yani önümüzdeki 1-2 ay dolu. Tabii. O yüzden gündüzde tek tük yerler oluyor. Şimdi bir de kış geliyor. Hani geliyor. yaza doğru geldiği zaman daha da böyle dolu oluyor. Tabii.
Kışa doğru daha dolu. Kışa doğru daha mı dolu oluyor? Daha dolu olur. O zaman Çünkü ters yazın şöyle olur. Şehir boşalır. Evet. Tatile giderler, memlekete giderler Tamam. vesaire. İtalya'ya kaçıyorlar. Tabii biraz daha şehir boş. Şimdi herkes geri döndü. Okullar başlıyor vesaire. Rutin hayat daha dolu olur. Evet, kahvemiz geldi. Kahvemiz geldi. Medialuna'mız geldi. Medialuna. Bu aslında kruvasanvari görüntüye sahip. Yarım ay şeklinde biraz Böyle daha çıtır tatlı. çıtır değil. Üstü tatlı, kendisi yumuşak, daha hamur. Bu alfahorumuz geldi. Alfahor genelde böyle tarihi eski yerlerde böyle jelatin içinde gelir. Öyle mi? Bunu açıp yersin. Sanki hani marketteymişiz gibi ama Market- aslında daha böyle eski bir yerde olduğunu Bu bizim eski bana pastanelerde anlatıyor. de var böyle içine bisküviler hazırlarlar, işte çikolatalı gofret hazırlarlar. Çok fazla böyle bu jelatinde hatırlarız yani görmüşüzdür. Onu hatta açalım istiyorsan şimdi. Olur, aç. Açalım normal. Biraz Halley'i andırıyor. Görüntü olarak Halley'i ama tat olarak çok Halley diyemem. Öyle mi? Tadına ilk sen bak. Senden bir ben yorum bekleyeyim. Aynı anda yiyelim ya. Tamam. Aynı anda yiyelim. Şöyle göstereyim ben önce bunu. Bu şekilde gözüküyor. Bayağı Elle yiyoruz. aynen Halley'e benziyor bence. Vay. Güzel. Ortadaki duçe Çikolata, dulce de leche ama başka aromalar var. var. Çok güzelmiş bu. Bir mayhoş bir şey var. Ben beğendim. Bu evlerde de her zaman bulunan bir şey. Nasıl ifade edebilirim ki bunu? Hani Ya bana Bisküvi- herkes o Halley diyor. Halley'e benziyor ama Halley'le Ama alakası yok. Aradaki yemen lazım. Halley'le hiç tat alakası yok. Halley'in arasındaki o beyaz bir krema vardır ya, onun gibi yapışkan değil. O zaten çok yapay. Üretim sanayi. Bu Ama böyle nasıl anlatayım? Eti burçağın üzerine karamelli bir şey Evet. koyduğunu düşün. Evet. İki eti burçak arası karamelli bir krema gibi. Krema da değil aslında. Çok güzel tadı. Beğendim. bayağı yani yersin. Arada gün içinde atarsın. Bunun yani. çeşitleri var ama. Markette gördük. Bunun Yani neredeyse çeşitleri var. 40 çeşide yakın vardı. Onu ilerleyen videolarda çeşitli yeriz. Vlog'da. Böyle mate içerken vlogda Tamam. matenin yanında biraz deneriz. Olur. Hatta markete gider alışveriş yaparız, gösteririz. Şunu da keseyim. Onu da keselim. Kahve nasıl? Kahve güzel. Beğendim. Çatal olmadığı için şöyle böldüm. Kahvesini beğendim. Kahveyi ben de beğendim. Evet. Kahve gurmesi değilim. Bazen anlayamadım derim. Çok iyiyse anlıyorum ya da çok kötüyse anlıyorum. Bu güzel geldi. Güzel. Şöyle söyleyeyim. Biz bir gün yaklaşık 24 saattir geziyoruz beraber. Gittiğimiz birkaç tane kahveci oldu. Onların hepsinde çok iyi kahve içtik. Biraz İtalyan kökeni olmasının verdiği bir avantaj var Kahve bence. önemli tabii. Birçok kişi şimdi Arjantin rehberi olunca merak ediyordur. Hem Icardi'nin elinde böyle sürekli fotoğraflarda görürsünüz ya da Messi'nin elinde görürsünüz. Arjantinliler çok seviyor. Mate çayı diye bir çay var. O çay hazırlanış biçimi itibariyle enteresan bir çay. Bizim İstanbul'da da bir arkadaşımız yapıyor mesela. Ara sıra içiyor. Bu birazcık da halkın evlerde yaptığı kültür değil mi? Dışarıda kafelerde bulamıyoruz. Mate çayı evet yani evde yapılır. Genelde kahvaltıda yapılır. Uyandıktan sonra yaptıktan sonra onu gün içinde zaten içmeye devam edersin. Hani bir bardak içilip bırakılan bir şey değil. Birkaç saat onu içersin. Bir termosa zaten su konulur. O termos bitene kadar toplamda bir termos aslında mate çayı içmiş olursun. Çok güzel. Kültür olarak biraz daha alt kültürde daha yoğun olan, üst kültüre çıktıkça azalan bir. Üst kültür kahve içiyor biraz da. Daha çok kahve. Ya biraz daha beyaz yaka olduğu için işte evde ev hanımı olduğu zaman daha çok yapılan ama sabah kalkıp apar topar işe gittiğinde yapılmayan bir şey. Daha yerele indikçe işte kırsala indikçe işte sağda solda oturan amcalar illa elinde mate olur. Futbolcularda görüyoruz aslında üst segment insanların elinde görüyoruz. Öyle popüler olmuş olabilir ama aslında alt kültür içeceği bitki çayı. Evet. Şerba diye bir bitkinin çayı. Mate aslında onun kabıdır. Mate çayı diye ünlenmiş. Kabın çayı aslında. İsmini öyle almış. Aslında içtiğimiz bitki şerba. Şerba bitkisinden çay yapıyoruz. Ben de içerim. O yüzden sana yaparım. Bir sonraki videoda Ee, açılışı onunla yapalım o zaman. Vlog'da hem onu tanıtırız. Aynen. Hem senden tadına dair yorum alırım. Tabii ki. Çünkü onun tadıyla alakalı bana da çok soruluyor. Tadının çok iyi olmadığını herkese söylüyorum ama göreceli. Ama çok yararlı olduğunu belirteyim. Bakalım ben beğenecek miyim? Merak Çok ettim. yararlı olduğunu belirteyim. Medialuna'mız var. Medialuna. değil mi? Medialuna baktın mı tadına beraber Bakmadım. bakalım. Beraber bakalım. Bu da bayağı dış kısmı şekerli. Yani şöyle göstereyim. Aynen. Bayağı beyaz bir hamur.
Güzel bu. Güzel bir medya ürünü. Ben dün de yemiştim. Dün yediğimden çok daha iyi bir. Ona evet, onu düşündüm. Kıyaslayabiliyorum şu anda. Hani bir de öyle bir avantajım var. Bir gün dinlendim. 18 saatlik bir uçak yolculuğu gerçekten mahvetti beni. Bunun tadı yoğun yoğun bir tat. Dün bütün Diğerine gün göre. böyle bir iki deneme yaptık böyle. Hani farklı farklı şeyleri göreyim ki en azından yarın yiyeceğim zaman kıyaslayabileyim birazcık da diye. Bence çok güzel. Tam olarak bir medya luna. O biraz daha yeni nesil kafe medya lunasıydı. Biz dün Bu ikisi de alfa, orada bu da böyle gün içinde tam atacağın şeyler. evet gerçekten çok güzelmiş. Hem kahveleri güzel hem bu ikisi güzel. Yani kötü bir şey burada yemedim. Dün gittiğimiz yer Birkin ismindeydi. Birkin. Orası da enteresan, güzel bir yerdi. Kahvaltılık tabaklar, yeni nesil tabaklar da hazırlıyorlardı. Biraz daha işte tostlar, Evet. ekmek üstü şeyler, Avokado tabaklar. tostlar, bol tabaklar, yani açailer. Yani böyle gittiğiniz zaman biraz daha yeni nesil bir şey isterseniz onu da güncel zamanlarda yapıyorlar. Kahvesi de güzeldi. Kahvesi gerçekten Kahvesi de güzeldi. güzeldi. Yalan yok. İyi bir kahve ve o biraz daha böyle Nişantaşı gibi olan bir yerdeydi değil mi? Evet, Palermo bölgesinde. Evet, Palermo Chico'da daha böyle işte teşvikiye tarzı bir yerde. Biraz daha genç neslin gittiği, 25-35 yaş aralığı olan. Ortam çok güzel bu arada. Ortam güzel. Evet, yemekler, Servis de servis de güzel. güzel. Güler yüzlü insanlar. Orayı tavsiye ederiz ama burası tabii bambaşka. Burası biraz da tarihi zaten, hani çevrenin dizaynından da bilmiyorum, bahsetmek ister misin? Yani şöyle söylemek lazım. Arjantin'e, Buenos Aires'e geliyorsan geleceğin ilk durak burası olması lazım. Yani burayı görmeden dönmemen lazım. Gerçekten ambiyans olarak çok güzel. İçerideki ortam çok güzel. 168 yıllık bir işletmeden Dışarıda bahsediyoruz. sıra var. Dışarıda sürekli sıra var. Biz de Şu an sıra bekledik. var. Sıra var ama içeri girdiğinde arkanda sıra var. Telaşını hissetmiyorsun. Evet. İçeride rahat bir ortam var. Yiyen kalkıyor, yiyen kalkıyor bir de. Bir de yani şey değil, hani tepemizde değiller sıra Değiller. var diye. Evet. O zaten Arjantin genelinde var. Çok oturdunuz, niye oturdunuz, niye kalkmıyorsunuz? Hiç öyle şeyler yok burada. Ben artık böyle 1,5-2 saat geçti kahvelerimiz biteli. Dedim ki bir sipariş falan verelim, ayıp olmasın falan. Abi onlar dedi çağırınca gelmiyorlar. Çağırmayınca gelmiyorlar. Bir şey söyleyeceksen söyleyelim. Yavaştır. Tabii. Yavaştır. Biraz o can sıkabilir böyle yerlerde. Hani Servis biraz yavaş hizmeti yapıyorlar. yavaş görebilirsiniz ama o biraz rahatlıktan aslında. Biz diğer siparişlerimizi verelim bence. Diğer siparişimiz geldi. Aa, hatta. geldi mi? Vermiştik, eksikti, geldi. Ha, Gracias. No, that's okay. suficiente. Thank you. Şimdi önümüzde Tostado Mixto geldi. Yani karışık tost aslında. Çok klasik bir ismi var. Genelde böyle 3 tane ya da 4 tane üçgen olarak gelir. Eski yerlerde öyle gelir. Dün gittiğimiz mekanda isteseydik böyle gelmezdi. O tek gelirdi. Klasiği budur bunun. Üçgen üçgen gelir. Daha fazla da gelebilir. Şarküteri ürünü var. Peynir, salam içinde. Bu bir klasiktir zaten. Tadına bakabiliriz. Klasik tost aslında. Tam ayaküstü lezzet kelimesine uyan bir şey. Hani evde falan dolap boş dediğin an bunu yaparsın kendine. O yüzden kafelerde de çok genel geçer bir lezzet. Başla Bakalım. abi. 4 tane üçgen. Ama ince bayağı. Bir de Arjantin lezzet kültüründe şey çok var. Paylaşımlık masa. Restoranda da kafede de porsiyon büyük olur. Menüde de genelde paylaşımlık diye Yazar. belirtir. Bunlar genelde hep paylaşımlıktır. Ortayadır yani. Çok güzel. Afiyet olsun. Ekmeği çok güzel. Ekmeği bayağı güzel. Ama bu bize bir şey yapmaz ya. Yani bu dişimizin kavuğuna gitmez. Neyse doymamak daha iyi. Doymamamız lazım. Yolumuz uzun bugün. Lezzet olarak beni tatmin eden bir lezzet. Evet bu da çok güzel bu arada. Evde de yapmaya çalışıyorum. Ha öyle mi? Yapmaya çalışıyorum. Buradaki marketlerdeki peynirler mesela çok kaliteli değil mi? Yani hayvancılık, tarım, Arjantin'in aslında ana kalemlerinden. Şöyle, videonun açılışında da bahsettik Arjantin'in genel büyüklüğünden. Tarım arazisi çok fazla. Evet. Peynir konusu biraz bizim sıkıntı çektiğimiz bir konu Türk olarak. Türkiye'deki peynirler yok. Yani çok krema peynirler var burada. Kalıp peynirler yok. Bende bir beyaz peynir Ezine peyniri yok maalesef, yani. maalesef. Söyleseydin getirirdim Yani- abi. Niye sen söylemedin bana? Şöyle Bir şey istiyor ben musun diye sordum çünkü. en son gidip geldiğimde getirdim. Tamam. Pişman oldum. Bitince daha çok üzülüyorsun. Hani yokluğuna alışıyorsun. En azından alışmış devam etmek daha iyi. Seni getireyim o zaman Ezine'ye Hani- gidelim, Çanakkale'ye gidelim. Bir kalıp getirip onun bitmesi bir üzüntü daha oluyor. Evet, O doğru. yüzden istemedim. Ama bu bir sıkıntımızdır. Kalıp peynirler yok. Ama hani genel olarak mesela sütün, marketten aldığın sütün lezzeti bence bambaşka. Yani hayvancılıkla alakalı şeyler, et yiyorsun, bambaşka. Tarım ürünlerinin de bazıları çok iyi. İşte cevizdir, soya fasulyesidir. Ülkede yaygın olan
tarım faaliyetleri. Ucuz da tabii. Hayvancılıktan sağlanan ürünler ucuz. Süttü, etti. Aslında ülkede bir fakirlik var. Bu bir gerçek. Ama en fakiri bile hem ete, hem süte, hem diğer ürünlere ulaşabiliyor. Evet, yani Arjantin hakkında çok söylenen bir şey, bilinen bir şey. Ekonomisi çok kötü. Yani Türkiye Arjantin olur mu sorusu vardı ya. Ya o biraz devlet ekonomisi aslında. Keşke olsa diyorum şu anda. Hani bir O günde biraz gördüklerimden. devlet ekonomisi. Evet. Hani devletin ekonomisi çökmüş olabilir. Dolar kuru şu anda 1300 civarında. Hani Türkiye'de 43 falan şu an sanırım. Türkiye'de 43 olan şey burada 1300 aslında. Hani baktığınızda batmış bunlar diyebilirsin. Ama o devletin ekonomisi. İnsanların da bir genel geçer yaşam tarzı var. Sahip oldukları var, mal varlıkları var. Ya da köylüyse köyünde sahip olduğu ev, arsası, arazisi var. Bunların ortalaması bence ortalamanın üzerinde. Yani belki işi gücü yerinde olmayan bir amca biraz kırsalda oturuyor. Ama evinin arkasında bahçesinde mangalını yapabileceği eti, şarabı ve bir havuzu var. Yani burada havuz önemli. Yılın 6 ayı falan sıcak oluyor. Bunlar olduktan sonra hani o insana ne kadar fakir diyebiliriz ve mutlu. Evet. Bunları yapabiliyor. Zaten O yüzden dışarıdan göründüğü gibi bir fakirlik, mesela Brezilya'da falan evsiz çoktur. Denge çok değişik. şeydir. Makas açık. Makas çok açıktır. Arjantin'de bunlar yok. Zaten burası biraz daha Avrupa gibi görülür. Güney Amerika'nın en Avrupa ülkesi diye. Her parametrede bu geçerli. Yani insanların yaşam tarzından insanların kişisel ekonomisine kadar her şey biraz da o kafalardaki negatif Güney Amerika'dan farklı aslında. Evet. Bir de mesela demin hayvanlardan bahsettik ya. Dünyada en fazla evcil hayvanı besleyen, evinde en fazla evcil hayvan besleyen ülke Arjantin. Neredeyse 100 evin 80'inin üzerinde. %80'in üzerinde evlerde evcil hayvan var. Hayvan Bunun var. çoğu köpek. Evet. Yani herkesin elinde köpek görüyorsun. Günün her saati birileri apartmanlardan köpek gezdirmeye çıkıyor. Ben şöyle söyleyeyim. İlk geldiğimde Onur'da kaldım. Sonra otele yerleştim ama ilk kaldığım gün gece 12.30-1 gibi neydi? Biz eve girerken birisi asansörden çıkıyordu köpeğiyle. Sabah 4'te, 5'te köpek gezdirenleri hala görüyorduk. Birazcık saat farkı olduğu için. İnsanların yaşamı genelde böyle hani işten geldikten sonra bir tur köpeğimi gezdireyim, geri getireyim. Gün içinde zaten köpek gezdiricilerine bırakıyorlar. Evet. Köpekler geziyor. Kendisi işten geliyor, köpeğini teslim alıyor. Bir tur o çıkarıyor. Geri geliyor, sporunu yapar mutlaka. Evet. Sporunu yaptıktan sonra geri döner, yemeğini yapar. Kadın erkek nasıl yaşıyorlarsa. Sonra bir tur daha köpek gezdirirler. Sonra akşam dışarı yemeğe çıkarlar. Biraz sosyallik ve enerji fazla. Enerjiyi de fark ettim mi bilmiyorum. Çok. Bir pozitif enerji var. Hep. Ben ilk 2017'de buraya geldiğimde sormuştum. Hani nasıl oluyor? Hatta birkaç tane iki işte çalışan arkadaşla tanıştım. İki işte çalışıyor ve gece de dışarı çıkmış. Eğlenmeye. Dedim nasıl? Ha, onun açıklaması tabii o diğer ülkeleri bilmediği için onun normali. Mate içiyoruz biz, o bize enerji veriyor dedi ama tabii bu değil. Biraz kültürel. Evet. Biraz kültürel. Sosyal hayattan da bahsettik. Bu arada ne diyorsun son kez? Tostu çok sevdim. Gerçekten güzel. Şu ana kadar yediklerimiz içinde kötü bir şey yok. Muazzam. Bence churromuz ve Churro'muzu söyleyelim aynen, ve çikolatamız da gelsin. churro çikolata. Şimdi churro'muz geldi. Beyefendiyle konuştuk. Şöyle bir geri bildirim aldık. Kışın sıcak çikolata oluyor. Daha kıvamlı. Dışarıda da şeyini gördüğümüz. Yazın ve kış öncesi, sonbahar bu mevsimlerde yine çikolata ama daha sıvı Tamam. ve sütümüz var. Tamam. Bunları karıştırıp bardağa koyup batırabilirsiniz dedi. Hı. Ya da buraya hangisini istiyorsanız ona batırıp yiyebilirsiniz dedi. Bize bir bardak getirdi. Çikolata, süt ve churro geldi. Şimdi şuna bir batırdık. Ona da batırdık. Afiyet olsun. Ha? Çok iyi. Çok mu iyi? Çok iyi. Harbi mi? Sen bunu Ben söylüyorsan çok churro yedim. İspanya'da falan da. Ama çok mu iyi? Çikolatası? Ben sadece çikolatayla yesem. churro'nun kendisinin içindeki şey ekstra iyi geldi. Oha. Daha çok o bize Hamurun tadı çok güzel. çok iyi dedirten hamur ve Hamurun şu içinde içindeki de içinde dulce leche yok mu ya? dulce de leche var. Şu içindeki şey komple dulce de leche. Zaten onun tadı geldi sonra. Geldi. Çikolataya bir daha. Allah'ım çok güzel.
İspanya'da da yedim ama böyle değil dememin sebebi dulce de leche. Orada yok tabii. Buranın bir İçindeki tat çok Şey- güzelmiş. Hakikaten. Ve böyle fazla baskın değil. Tat olarak çok tatlı bir değil. Hamur yiyorsun, onun hamurunun tadını alıyorsun. Şimdi biraz. bunu hiç bilmeyenler varsa churro'yu görüntü itibariyle şeye benzetiyorlar. Tulumba. Tulumbaya da o şerbetli bir şey. Görüntü itibariyle benziyor aslında. Pek alakası yok. Şekerli Bence ve de. kızartma bir şey. İçinde de süt reçeli var. Çok iyi. Şekeri az geldiği için buraya da şeker koymuşsun. Kalanı da buraya koyup içinde de. İçiyorsun. Ha. Güzel. Bize bir bardak daha versin o zaman. Por favor. Una vaso. Onunla somaz. Ha? Söylüyorum işte bak. Öğrendim. ChatGPT var ya şu an nasıl Vay, davranıyorum. yeteneklisin bu konuda. 1,5 günde benim gözlemimde bu. Öyle mi? Yeteneklisin. Dil biraz dönüyor değil mi? Aksan tutuyor. En azından duyduğunu doğru aktarma Evet. özelliği Una var. varsa. Muchas gracias. Onu sen ye abi. Ondan sonrasında ben bardağa boşaltacağım ikisini. Mix yapacağım. Hatta şimdi yapabiliriz. Şimdi boşaltayım. Tamam. Çok aşırı yoğun değil çikolatası. Evet değil. Belki de daha iyi. Evet. Çok yoğun olsa şu anda Bayabilirdi. bayabilirdi. Damağımız Çünkü biraz churro bayağı şekerli bir şey. doğru. Burayı kulakları çınlasın. Servet isminde bir arkadaşım var. Oraya git benim için çikolata istedi. Hakikaten şu an Servet için içiyorum. Servet Bey'e selamlar. Aynen. Afiyet Ben olsun. tanımıyorum ama. Çikolatası da çok güzel. Bu evde kendin hazırlamışsın. Aynen ya. Şey gibi. Çok Çikolatalı süt. homemade olduğu belli. Bayağı güzel. Ben burayı çok sevdim. Mesela buraya bu 10 günlük seyahatine bir daha gelmek isterim. Bir boş günümüzde hatta geliriz. Orada biraz hani aç geliriz. Öyle bir imkan olursa yani. Bir şeyler daha yemek isterim. O biraz zor ama yaparız. Aç gelmezsek de yaparız. Evet. En azından menünün kalan şeylerini Evet, denemek isterim test yani. etmiş olabiliriz. Mesela Arjantin'e ilk ayak bastığımda 18 saat uçuştan sonra dedim ki ben bir daha herhalde buraya gelmem. Yani bu kadar uzun uçuştan sonra Ya onu sen değil ben de söylüyorum her gidiş gelişimde. Ben ne yapıyorum yani hayatı sorguluyorum. Sen çok uçan birisin. Ona rağmen böyle diyorsun. ben dünyada 70'e yakın ülke gezdim abi. Bu kadar zorlandığım olmadı. 18 saat sürdü. Bir de direkt uçmuyorsun. Şimdi bu konuda şey diye düşünebilirler. Konforsuz mu işte uçak mı kötü oluyor şey. Hayır. Aslında Mesafe- sebebini belki açmak lazım. Sebebi şu. Business uçuyorsan sıkıntı yok. Gelirsin ama ben ekonomi geldiğim için şöyle söylemek lazım. İlk önce Brezilya'ya gidiyorsun. 13 saatlik bir uçuş oluyor neredeyse. Yerde 50 dakikalık bir güvenlik taramamız oluyor diyorlar. Uçak içinde Arjantin'e devam edecek olanlar kalıyor. Brezilya'da inecek olanlar iniyor. Sonra Brezilya'dan yeni yolcu alınıyor. Onlar da gelmesi ve içeride temizlik de yapılıyor. Ortalama 2 saatte yerde vakit geçiriyorsun. 13 saatin üzerine 2 saat. 15 etti. 15 sonra 2,5 saat daha. kalkıyorsun 2,5 saat daha gidiyorsun. İndikten sonra da çıkman, pasaporttan geçmen falan filan derken Şehir merkezine de 1 saat. şehir merkezine de 1 saat sürüyor aynen. Bir tane sabah duymuşsunuzdur açılış yaptığımız yerde bir havalimanı var. O havalimanına inmiyor Türk Hava Yolları. Burada direkt İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'yla önce Brezilya'ya, Sao Paulo'ya, oradan da Eze'ye. Ezeiza Havaalanı'na iniyor. Aynen. Ezeiza Havaalanı'nda şehir merkezine saat. 1 saat sürüyor. Şehir merkezine havalimanından Uber'le gelebiliyorsunuz. Uber'i kullanıyoruz bu arada biz bütün her yere giderken. Hava sıcak olduğu için yakın mesafelerde yürüyoruz ama gene de bir 10 dakikalık araç mesafesinde genellikle Uber'e biniyoruz. Uber peso çekiyor, kredi kartınıza TL olarak yansıyor. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Bu tip bilgiler gerekiyor bence. Çünkü Google'da bu tarz şeyleri arıyorsun bazen bulamıyorsun. Gerekiyor. Şunu da belki bu sohbetin içine katabiliriz şu bilgiyi. Şu anki döviz kuru birkaç yıl önce burada farklı döviz kurları vardı. Kredi kartı kullanmıyorduk. Mesela Türk kredi kartımız varsa onunla alışveriş yaptığın zaman normal fiyatın 2 katını çekmiş oluyordu. Çünkü diğer kurdan çekiyordu. Evet. O yüzden normal kurdan bozdurup peso harcıyorduk. Gelenlere de kredi kartınızı kullanmayın diyorduk. Ama şu an kurlar eşitlendi hemen hemen. Dolayısıyla hani gönül rahatlığıyla Türk kredi kartınızı kullandığınız zaman normal kurdan çeker. Ama bu Güvenli. tabii şu anda öyle. Hani siz bu videoyu izlersiniz, bir yıl sonra gelirsiniz. Gelmeden önceki durumu check etmeniz lazım. Çünkü buranın ekonomisi de diğer sosyal haklarla alakalı kurallarda çok değişken, gelişebiliyor. Kurallar değişebiliyor. O yüzden bakmak lazım ama şu anki bilgi bu yönde. Para bozdurma konusuyla ilgili ilerleyen mekanlara geçtiğimizde konuşuruz gene. Konuşacak bir şeylerimiz kalsın. Tabii. Evet. Bu video birazcık bilgi odaklı olacak. Vlog'da birazcık kafamıza göre takılacağız.
Onu önceden belirtmiş olayım ama sıkmadığımızı umuyorum. Sohbet ediyoruz. Tabii. Yani hep beraberiz artık. Arkadaş ortamı. Masada siz de varsınız. Ben o zaman hesabı söyleyeyim. Hesap gelsin, ne kadar ödediğimizi söyleyelim. Onu da Çünkü söyleyelim. fiyat konusunu insanlar merak Çok ediyor merak hemen. ediyor. Merak edecekler. Özellikle ette. Yani dün akşam bir et yedik. Bana Instagram'dan bir millet şef arkadaşlarım o kadar küfür ettiler ki ulan şu anda nasıl yiyeceğiz o eti falan diye ve yok parasını Hem yani. de böyle bir ayaküstü yedik aslında. Yani Ayaküstü. normal Tabii. rutin akşam yemeğimiz gibi. Evet. Böyle hazırlanarak değil. Ona Değil. rağmen hem işin doyma tarafı hem lezzet tarafı ama esas fiyat tarafı. Fiyat tarafı inanılmazdı. O mekanla ilgili bahsedeceğiz. Etçilere gittiğimizde bahsedelim. Olur Evet, mu? evet. Aynen. O zaman hesabı söylüyoruz. Hesabımız geldi. Şu anki kurla 1 TL 32 peso. Yani atıyorum 3200 peso 100 lira ediyor. Oradan bakarsak 32.500 peso geldi. Yani tam olarak 1000 TL geldi hesap. 1030 TL. Evet yani o kur dün bugün değişmiştir. Mesela 1000 TL sırayla diyebiliriz. söylersek üsttekiler ne? Cafe Dublo. Şimdi 2 tane kahve. Tanesi 7.000 pesodan 7.000 peso 14.000 mu? peso toplam. Tanesi 221 lira. Kahve. 221 liradan 440 lira kahvelerimiz var. Churro Churro 2200 peso yani 70 lira. 70 lira. Bir tane alfa horumuz var. Alfa Evet, hor tatlımız. 4800 peso 150 lira. Bir de tostado mixto'muz var. Tostado mixto'da karışık tost 365 lira. 11.500 365 lira. Toplamda da Toplamda 32 yuvarlak hesap 1000 lira, 1030 lira gibi bir 1033 lira. güncel kurla Aynen. bir hesabımız geldi. Yani baktığın zaman kahvaltı tost yedin. Tatlı yedin. Ekstra bir tatlı yedin. 2 tane kahve içtin. Kahve bir de içtin. çikolata söyledin. 1030 lira. Bence ucuz abi. Buna da ucuz da diyeyim yani izin verin. Ucuz abi yani. Bir de Değil mi? Tepki gelebiliyor ucuz deyince. tabii ki. Ama şimdi Arjantin'in en turistik yerindeyiz. Tabii. En pahalı yerlerinden birindeyiz belki yani bu konudaki kafe. Yani şöyle dolar olarak mesela kaç dolar yapıyor? Şimdi 1000 lira diyoruz. 6 ay sonra izleyen o çok ucuzmuş diyebilir. Heh, evet. O Dolar yüzden olarak söyle. dolar söylersek sabit kalabilir. O zaman dur hemen sana söylüyorum. Dolar olarak genelde değişmez buradaki. Hemen hemen hep aynı doları ödersiniz yani. Ortalama 23,5. 23-24 dolar gibi bir Aynen. şeye denk geliyor. 2 kişi yediklerimizi gördünüz. Bence normal. Ben bir Ki şey burası söyleyeyim hani biraz tarihi ve turistik. Evet. Yani Arjantin'de çok fazla Avrupa'dan turist olmadığı için turistik yerler biraz yerel turist aslında. Burada yani şu an %90'ı Arjantinli buradakilerin. Ama farklı şehirlerden gelmiş insanlar da var. Bir tık pahalıdır turistik olunca. Ama hani Türkiye'deki ya da Avrupa'daki turistik yerler gibi düşünmemek lazım. Kesinlikle. Ben turistik bir yerim, fiyatları katlayayım olmuyor. Ne kadar turistik olursa olsun. Turist yerel turist yani. Aynen öyle. Videonun başında söylemiştik. İtalyanların bol yaşadığı bir yer. Dolayısıyla İtalyan yemeklerine yavaş yavaş giriş yapalım. Hazırsanız yola çıkıyoruz. Y así suena la frontera Bugalú. Şimdi neredeyiz? Şimdi Cafe Tortoni'den çıktık yürürken yolumuzun üstünde hükümet binasının Casa Rosada'nın önüne geldik. Onun önündeki Plaza de Mayo'dayız. Mayıs Meydanı diye geçer. Buranın biraz siyasi tarihi de olan bir yer. Burada geçmişte çocukları kaçırılan ve ne olduğu bilinmeyen çocukların annelerinin toplanma merkezi. Perşembe anneleri denir. Burada toplanırlar. Hatta simgeleri var böyle başörtüsü gibi. Biraz önce muralda da gördük duvarda. Evet. Çeşitli yerlerde muralları vardır bunun. Burada toplanırlar. Burada onun dışındaki diğer işte protestolar, eylemler de burada yapılır. Hükümet binasıdır arkada. Plaza de Mayo'nun arkasındaki Casa Rosada. Bizdeki cumartesi anneleri birazcık buradan esinlenmiş. Buradan esinlenme var Evet. tabii ki. Sadece kötü tarihi olaylar değil. Mesela işte Arjantin Dünya Kupası kazandığında da 86'da da ki en son Dünya Kupası'nda da gelirler burada kutlarlar. İşte bizdeki siyasi partilerin seçim kazandıktan sonraki balkon konuşmasının aslında benzeri burada çeşitli şeylerin kutlamasında Casa Rosada'da balkonda gerçekleştirilir. Şimdi buradan Puerto Madero'ya makarnacımıza gidiyoruz. Puerto Madero'da şehrin en yeni, en böyle biraz daha işte yüksek binaların olduğu, pahalı işte futbolcuların, şarkıcıların falan oturduğu semt. Oraya geçeceğiz. Gideceğimiz yeni durağımız orada. Oraya doğru yürüyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz.
İkinci durağımız için Marcella Cosina İtalyano. Italiana'ya geldik. Neredeyiz? Şu anda çok güzel bir nehrin kenarındayız. Biraz rengi farklı ama olsun. Gene de güzel. Nehir rengi klasik biraz. Aynen. Kahverengi yeşile çalan. Ama burası biraz Dubai'ye benziyor. Yani şimdi bu kadar modern bina beklemiyordum ben Buenos Aires'te. Hepsinin bir yere toplandığı yeni bir yerleşim yeri değil mi burası? Puerto Madero bölgesi şehrin bir tarafında kalıyor. Nehrin diğer tarafında kalan bölgeyi yeni inşa ettiler. Yeni binalar, işte büyük bankalar, plazalar, iş yerleri, ofisler. Biraz da işte yeni nesil evler var. Evet. Bir de nehrin kenarında şık restoranlar var. Biz onlardan birine geldik. Aynen. Burası İtalyan gerçekten restoranı, makarna üzerine bir şehrin yer. en bilinen restoranlarından biri. Çekim yapmak kolay olmadı. Yalan yok. Yani izin istedik. Birazcık böyle çekimserler. İnsanları göstermeyin dediler. Şık bir yer olduğunu söyleyeyim. Arkamızdaki birçok kişi hem giyim kuşamıyla hem taktıkları saatlerle, sıktıkları parfümlerle Biraz orta yaş. orta yaş ama belli bir kesimin yani gelir seviyesinin üzerinde insanlar var şu an burada. Şık bir restoran. Yani geldiğiniz zaman bir akşamınızı buraya gelebilirsiniz. Gündüz gelebilirsiniz. Menüyü inceledik. Menü çok güzel. 40 çeşide yakın başlangıç var. Deniz mahsulü ağırlıklı, makarna ağırlıklı. Biz burada makarna yiyeceğiz değil mi? Makarna yiyeceğiz. Deniz mahsulü makarna. Siparişimizi verdik. Bir başlangıç söyledik baştan. Pulpo gallego, ahtapot, Galicia Galicia usulü, evet. Ahtapot. O gelecek baştan. Coca, normal. Komün. Arabi. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde burada çok güzel şarap menüsü var. Şarap da söylerdik ama günün geri kalanında 25 derecede konuşabiliyor olmak için hiç içki içmiyoruz. Ama devamında yani siz geldiğiniz zaman mutlaka buranın şarapları, özellikle Arjantin şarapları çok güzel değil mi? Yani bu bölgede çok şarapçılık meşhur. Tabii ya dünya genelinde işte Fransa'sı vesairesi tamam ama Güney Amerika'ya, Amerika kıtasına gelince Şili şarabıyla Arjantin şarabı. Özellikle Arjantin şarabında Malbec olanlar Mendoza tarafından, Salta şehri tarafında çok var. Ve fiyatları inanılmaz uygun bence. Ya şarap genel kültürün içine çok girdiği için hani ben içki içiyorum diyen insanın içtiği bir içecekten ziyade kola nasıl içiliyorsa Türkiye'de atıyorum. Şarap da o kadar yaygın ve o kadar normal. İnsanlar genelde hani içki içiyoruz bugün deyip sarhoş olmak değil de her gün yemeğin yanında kırmızı şarap içiyorlar. Eşlikçi olsun diye. Eşlikçi yani etle işte en gelir durumu en düşük olan ailenin bile işte bahsettik daha önce arka bahçesinde mangalı varsa evinde şarabı da vardır. Dolayısıyla hani markette bir kolayla şarabın fiyat farkı. Baktık bugün mü dün mü? Dün baktık. Seni de biraz şaşırttı. Tabii ki abi. Bir kere çeşit çok bol. İnanılmaz. İnanılmaz var. Şili ve Arjantin şarabı ağırlıklı. Çeşit çok bol. Ve bunu satan dükkanlar çok bol. Sadece şarap dükkanları 3-5 köşe başında bir denk gelebilirsiniz. Her yerde varlar gerçekten. Her yerde var. Onun dışında fiyatlar da tabii bir alkol alıyorum fiyatı değil. Bizim Değil. alışkın olduğumuz Şöyle fiyatlar söyleyeyim. 150 liraya da şarap var. İyi şaraplar 300 TL seviyesinde. değil. Evet. Yani ortalaması 300 TL. Pahalı bir şarap gördük mesela. O 600 liralar, 700 liralardı. Şu an bizim mesela başlangıç fiyatlarımız 600'ler, 700'ler diyelim hadi. Bir şarap, iyi bir Yani şarap. 15 doları çok geçmiyor Türk diyebiliriz. şarapları 600-700 TL'lerden başlayıp ortalaması, yani ortalamayı söylersek 1500-2000 liralar. Buranın Restoranlar, üst sınırıyla Türkiye'nin alt sınırı hemen hemen aynı. restoranda servis edilme fiyatları farklı. O değil. Ben şişe alırken de bahsettim. Türkiye'de 1500 Restoran- liralık bir şarap restoranlarda 4500-5000 lira olabiliyor. Çok büyük rakam. Çok büyük rakam. Yani şarabı üretenden fazla para kazanıyor restoranlar. Ama işte gene aynı konuya geliyoruz. Maliyetler, ülkedeki yaşam şartları, ekonomik şartlar. Çalışan... Ama şey de var yani bunu da maalesef kültürel yozlaşmanın Tabii ki da var. şeyi var. Tabii ki var. Başlangıçlar geldi bu arada. Evet. Ekmek ağırlıklı bir. Burada ekmeklerimiz var. Ahtapotumuzdan önce biraz ekmeklerimiz geldi. Burada da Bunu bir övdü ama aynen. Burada da aslında acı biberli böyle küçük kurutulmuş cin biberli zeytinyağımız var. Yan tarafa da zeytinyağı verdiler. Bu zeytinyağı bir senden rica edeyim mi? evet. Neymiş markası? Yancanelo, Yancanelo. Mendoza. Mendoza bölgesi. Mendoza bölgesi Şili sınırında. İşte şarap bölgesinden Şöyle göstereyim. zeytinyağı da geldi. Merak eden olursa. Bunun tadına bakalım şöyle ya. Bakalım Şu tabağı ben bu alayım. tabak var. Sana verdim şöyle. Elimiz biraz yağ oldu ama olsun. Çok güzel baget var bak. O biraz kuru gelir bence baget. Şimdi ekmek banmalık olan bagettir. Bagetlidir. Çıtır çıtır. Üzerindeki beyazları görüyorsun. Onları. Üzerimize bulaşacak bir kere bu. Artık Evet, yapacak bir şey yok.
buradan görüntülerde yarın ışınlanacağımız için farklı kıyafet görecekler. O yüzden sıkıntı yok abi. Bugün kirletirsek sıkıntı yok. Et yemeye gideceğiz yarın. Onu da siz videonun devamında göreceksiniz. Bir günde hepsine yetişme şansı çok zor. Sen mesela hiç hayalindeki şey oldu mu? Yani çekim rahat rahat çekiyor, yiyor, gidiyorlar. Çekim temposu, planlaması, Evet. oradan oraya geçişler bayağı tempolu ve ince elipsik dokunacak bir şey. En ufak hatada Ufak hatada çekim komple gider. program kayıyor. Komple gider. Hele yurt dışı olduğu zaman zaten belli bir zamanım var. Bir de garantisi yok ki. Buraya geldin adam çektirmiyorum dediyse Evet. geçmiş olsun. Şimdi şundan almak ister misin acılı? İsterim ama sen bir önce bir bana bir onay ver. Bajo control, que fuiste a jugar o que estás ahí, estás con Gayet dolor iyi. en pie. Ne demiştin buna? Cin biberin. Aha. Vurdu. Çok da değil. Hormiguero. Nehirde bir şey oldu sandım. O kadar vurdu. Bir anda vurdu ama fena değil. Acılık mı? Acılık vurdu ama öyle aşırı şey değil. Yormuyor. Severim. Acı severim. Bunun üzerine bak bizim peynir yapmışlar. Şeyi seviyoruz. Evet. Bir tabağımız geliyor bence. Tiras el pie con fuerza. ¿Todo bien contigo, chef? ¿Todo bien? Gracias. Gracias. Te mando un beso, ¿eh? Bu arada bize Bay Martinez yardımcı oluyor. Martin, ¿no? Martin. Bay Martin. Kaç sene çalışıyor? ¿Hace cuánto estás trabajando acá? 17 años, 17 yıldır burada. 17 yıldır. Burası kaç senelik bir restoran? Y este restaurante, ¿desde cuándo? 20 yıl. 20 yıl. Aha. 17 yıldır buradaysa bayağı eski. Sí. Muchas gracias. Muchas Thank gracias. you. Başlangıçlarımız geldi. Evet, Galicia usulü çok güzel bir ahtapot. Ahtapotumuz Ama geldi. bu benim alışık olmadığım şekilde kesilmiş. Biraz daha böyle ahtapotun kolunu yatay kesmişler. Yanında çok güzel haşlanmış patatesle beraber geliyor. Üzerine bir paprika biber, kırmızı ve zeytinyağı. Tabii ki olmazsa olmaz. Barcelona'da, Madrid'de özellikle gittiğinde birçok yerde görürsün. Yani oradaki ahtapotçular sadece ahtapot restoranları var bazı yerlerde. Ve gerçekten bunu çok iyi yapıyorlar. Galicia usulü biraz daha göreceksin şimdi benim bildiğim sıcak zeytinyağı döküyorlar. Yani doğranmış, haşlanmış ahtapotun kollarına sıcak zeytinyağı. beraber. Katalonya'da, Barcelona çevresinde hep soğuk meze. Evet, soğuk meze meze. olarak. Doğru. Ben Galicia usulü yemedim. Galicia'ya gitmedim İspanya'da. Bakalım. Daha iyi olabilir. Beğenecek misin bakalım? Daha iyi Hadi senin olabilir. yorumun önemli benim için. Ben bir patatesten başlayacağım. Çok iyi duruyor çünkü. Patates hakikaten çok iyi duruyor. Tam böyle kuzu haşlama patatesi değil mi? Mangalda. Ahtapotun da kıvamı keserken çok Sen iyi bir ye. duruyor. Sen bir ye göreceksin. Abi böyle bir şey yok. Bak böyle bir şey yok. Böyle bir yumuşaklık olamaz. Yani nasıl gözüküyor bilmiyorum da acayip. Kokusu da geldi. Ama buna bir tuz gerekiyor. Tuz burada. Tuz mudur? Hiç tuz yok ama zeytinyağı farkında mısın? Sıcak sıcak geliyor. Çok iyi. Bunu tercih ederim mesela. Evet. Normal. Diğer Barcelona usulü olan. Abi bu bayağı pamuk gibi ya. Bayağı Yumuşacık. yemek. Buraya deniz mahsulü nereden geliyor acaba? Yani tahmini olarak Peru ve Şili yakınlarda deniz ürünleriyle iyi olanlar, ülkeler. Muy rico, bastante rico. Gracias. Perfecto. Pescado y otros productos, ¿de dónde vienen? Sí. Gracias. Gracias. Kısaca özetlemek gerekirse tahmin ettiğimiz gibi Peru, Şili değil. Makarnaların daha çok İtalya'dan. Hamon crudo dediği domuzlu bir ürün. İspanya'da zaten var olan bir Iberico. ürün ama o Parma bölgesinden İtalya'dan geliyor dedi. Onun dışında pulpo, ahtapot, Iberico İspanya'dan geliyormuş. Sandal. Etlerimiz aşağıdan, bazı deniz ürünlerimiz Patagonya'dan, Arjantin'den, güneyden. Etlerimiz zaten Arjantin dedi. Parma bölgesi dediği de bir ürün de oradan geldiğini söyledi. Yani Peru, Şili değil. Daha çok Avrupa ve Arjantin ağırlıklıymış ürünler. Çok güzel. Valla tadına doyamadım. Muazzam. Şimdi biz ana yemek Bu ana siparişimiz- yemek değil. Ana yemek değil. Ama ana yemek gibi. Hatta normalde bir yemek porsiyona göre çok büyük başlangıç için. Zaten genelde bu tip restoranlarda belki burada olmaz diye düşündüm. Daha böyle ağır bir yer olduğu için ya da daha yeni nesil İtalyan olduğu için belki değildir diye düşündüm ama Arjantin genelinde tabaklar paylaşımlıktır. Evet. O yüzden Martin de söyledi biraz önce. Makarnalar da paylaşımlık porsiyon olarak. O yüzden biz mesela ana yemek olarak bir tane söyledik. Paylaşımlık onu servis edecek. Kültürü de çok vardır.
en şık restoranda bile, aslında Türkiye'de de vardı eskiden bu. En şık restoranda bile yemeğin kalır, onu paket yaptırırsın. Hani bunun bir çekinilecek tarafı yoktur. Artık Türkiye'de çekiniyorsun böyle lüks bir Çekiniyor yerde. yani. Bu söylenir yapamazsın. mi? Bu kadar şeyi eve götüreceğim. Ayıp falan diye. Burada herhangi bir yerde öyle bir şey yok ve çok normal bir şey. Paket yaptırıyorsun, poşete alıp gidiyorsun. Çünkü zaten porsiyonlar büyük. Evet. Gerçekten doyurucu, porsiyon büyük, fiyatlar ucuz. Gıda konusunda bence çok ulaşılabilir şeyler var. Et konusunda, protein konusunda çok iyiler. Dolayısıyla halk hem hamur işlerinde hem gördüğünüz gibi hamur işleri sabah gittiğimiz yer artı bundan sonraki gideceğimiz duraklarda mutlaka pizzacı göreceksiniz. Hem et hem hamur işinde çok iyiler ve ne yapıyorlarsa çok lezzetli yapıyorlar. Henüz kötü bir şey yemedim bu arada Arjantin'e geldim geleli. Dün mesela denediğim şeylerin de çoğu iyiydi ama daha iyisi olabildiğini sabah gördüm Tortoni'de. Çünkü Media Luna'nın daha iyi olduğunu gördüm bu sabah. Demek ki daha iyi yapan da var. Buena pues var. Yani Ama genel olarak skala çok şey değildir. Hemen bir skalası vardır ve o skalayı tuttururlar. Çok böyle ekstrem bir yerde yemediği sürece. Hani ne olağanüstü müthiş diğerlerine göre dersin ne de olağanüstü kötüymüş burada memnun kalmadım dersin. Bir stabil bir lezzet bulursun. evet. Arjantin videosu izliyorlar ya şimdi insanlar. Yani eminim birçok kişi şunu merak ediyor. Sosyal medyada doğru düzgün bu konuda bir video yok. Gelenlerin hepsi yalandan sokakta farklı şeyler gösteriyorlar. Şimdi seninle konuşuyoruz 2 gündür. Hakikaten çok komik şeyler paylaşanlar var. Bilgisi olmadan yanlış bilgiler veren var. Burası tehlikeli bir yermiş gibi yansıtanlar var. Kadınlar konusunda çok güzel Latin kadınları göreceğim deyip burada umduğumu bulamadım diyen var videolarda. Hepsini konuşuruz artık zamanla. Bir sonraki durakta konuşuruz. Girmeyeyim şimdi. Hepsine girmeyelim. Evet, uzun uzun olmasın. 3 videomuz var. O yüzden rahat rahat merak etmeyin. Her birinde çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Ben Ama bir girizgah yaparsam bu konulara Evet. hani güvenlik sıkıntınız olmasın derim. evet. O konuda Ya o işiniz rahat konuda olur. bir şüpheniz olmasın derim. Nerede takıldığınıza göre değişir. Neresi güvensiz? Hangi bölge? Ya şöyle aslında şehir merkezinin dışına çıktığınız zaman güvensiz olabilir ama buraya Türkiye'den gelen 10 günlük gelen bir turist ya da yaşamaya gelen bir insan o bölgelerin dışına zaten çıkmıyor. Evet. Yani işin gücün çok yoksa o taraflarda hani ben çıkıyorum zaman zaman ama normal bir yaşam süren insan çıkmıyor. Çıkmadığın zaman merkezde hiçbir yer tehlikeli değil. Tehlikeli olan bazı ilçelerin isimleri de belli. İşte burada Vişa ve numarası olan Vişa 31, Vişa 1, 11, 14 gibi isimlendirilen bazı gecekondu mahalleleri var. Oraların zaten tehlikeli olduğu biliniyor ve oralara böyle gezerken yanlışlıkla düşemiyorsun da. Evet. Biliyorsun da oranın tehlikeli olduğunu gitmiyorsun. Dolayısıyla bir tehlike yok. Telefon konusuna dikkat çekmek lazım. Telefon konusunda biraz hani bundan 8-10 sene önce çok daha fazlaydı. Belki 2-3 kat daha fazla kapkaç vardı. Şehrin biraz daha ekonomik gelir düzeyi yüksek ilçelerinde veya tam tersi ve merkez yerler, otogar, tren garı gibi yerlerin olduğu yerlerdeki o kalabalık durumdan fırsat bilip işte motorlu kapkaççılar olabiliyordu. Onlar çok azaldı. Motorlara ama da yine dikkat etmek lazım. Yine Arabadan telefonu çıkarıp video Tabii. çekme. Hani geldiniz, geziniyorsunuz. Türkiye'deki gibi çok fazla telefonu böyle kulağımıza dayayıp rahat rahat caddede gezinmemek lazım. Sağımıza solumuza bakmak. Hani motorlardan en azından biraz dikkat etmek motorlara gerek ama düşünüldüğü kadar ve korkulacak kadar da bir kapkaç yok artık. Ya bu şey gibi artık. Türkiye'de de Kanarya Mahallesi'ne gitsen telefonla dolaşıyor olsan böyle rahat rahat lüks bir telefonla veya lüks bir kamerayla sana geleceklerini biliyorsun ya Evet, aynı olay. belki telefonunu çalmazlar. Türkiye'de para ister. Evet. Bir şantaj yapar, bir şey yapar. Burada bir de birisi yanına geldiğinde bir şey sorduğunda istemiyorum dediğin anda geri gidiyor. Yani Çok çabuk gider Türkiye'ye oranla. evet. Türkiye'de abi alsana, abi Evet, alsana. öyle çok diretmez. Gelirler evet. Bir şey Evet. satmak isterler ya da para isterler ama diyalogları daha temiz. Diyalogları daha temiz. O yüzden Rahatsız etmemek bir istiyor. sıkıntı yaşamazlar. Kadınlar için de öyle hani akşam saati dışarı çıkabilir miyim gibi bir düşünce yok. Kadın erkek çok sosyal hayatta aynı şeyleri yapabiliyor. O var. O yüzden öyle bir sıkıntı yok. Bazen kız arkadaşlarımız geliyor. İşte uzaktan tanıdıklarımız gelmeden soruyorlar. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Hiçbir güvenlik sıkıntısı yaşamazlar yani. Güvenlik böyle. Yıllar içinde çok daha düzeldi. Şey olabiliyor mesela işte internet araştırmasıyla bakarken işte balkonlarda şey var. Tel örgü var. Demek ki hani evimizde bile rahat değiliz, hırsız giriyor. Acaba öyle mi diye düşünenler olabiliyor. O da evinde bebek veya hayvan varsa tel örgüyle balkonunu kapatmak
zorundasın Kanun gibi bir durum böyle. var. Ondan dolayı, yoksa hani hırsız tırmanmıyor. Öyle bir şüphe de duymayın. İşte yanlış bilinen çok bilgi var abi Evet. sosyal medyada ya veya Google'da. Eskiden ama tabii telefon çıkardığın an, eskiden şeyler vardı hatta. Kafelerde şuraya telefon kabı gibi cep. Ha. Telefonunu oraya koyuyordun ki kapıp kaçmasınlar. Şaka yapıyorsun. Şimdi onlar kalktı. Vay be. Ben hiç şey görmedim tabii. Yani bu video eğer yayınlanıyorsa kamera çalınmamış demektir. Bitmiştir videolar ve video. çekmişiz. O yüzden hani öyle anlayabilirsiniz. Video yayınlandıysa kurtardılar. Peki o zaman ana yemeğimiz gelsin artık. Ana yemeğimiz geldiğinde sohbetimize devam ederiz. Mexico. Buen trabajo. Bien, bueno, espero que sí, que se ha quedado bien. Buen apetito. Muchas gracias. Burada Olağanüstü. parmesanımız da var. Evet, Kullanırsak Kullanalım. iyi midir? Bununla şey olur mu? Olur tabii ki. Geldiğine göre olur. Tabii. Yani bana sorarsan parmesan, peynir her şeyle olur. Bence de. Şimdi fettuccine benim en sevdiğim makarna türlerinden biri. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Deniz mahsulü de benim en sevdiğim lezzetlerden biri. İkisi beraber çok güzel olacağına eminim. Yemeğimizden bahsedelim, ne olduğundan, içinde ne olduğundan bahsedelim. Fettuccine, karidesli fettuccine ama krema da var ve aynı zamanda fettuccine'nin mürekkep balıklı olduğunu özellikle belirtelim. İsterseniz mürekkep balıklı, isterseniz de normal sade olarak sarı, yani o semolina'dan yapılan orijinal haliyle tercih edebiliyorsunuz. Yutkunmaya başladı. Bu siyah mürekkep balığı. Aynen. Biz öyle tercih ettik. Aynen öyle. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tek kişilik aslında böyle bir porsiyon bu. Genelde bu tür restoranlarda tek kişilik paylaşımlık oluyor. Bu tek Bu kişi. bir porsiyon. Şaka yapıyorsun. Ama işte baştan da anlattı. Hani porsiyonlarımız genelde paylaşımlıktır. Bir şey söyleyin, paylaşın diye. Hakikaten Bu öyle. bir porsiyon. Biz birer tane, ben başka bir şey söyleseydim. Şimdi birer tabak artı bu var. 3 tabak çıkıyor. 3 tabak var burada. 3 tabak var. Daha orada 4 tane karides var. Bir şey daha söylesek 6 tabak ederdi. Hakikaten öyle. Büyük hata yapmış olurduk. Ben izninle kokuya dayanamayacağım, başlıyorum. Afiyet olsun. Sana da. Ben karidesin tadıyla başlayacağım. Karıtla, aynen. Bak abartmayacağım. Denizde gibi. Denizden gibi. çıkmış gibi Onu değil. söyleyecektim. Denizin içinde yiyor. Böyle bir tazelik olamaz. Bak bu kadar tazelik olamaz yani. Nasıl olabilir ya da? Abi şuraya baksana. Bu kollarıyla beraber gelmiş. Ne demek oluyor? Taze. Normalde taze olmasaydı bunları koymuyorlar. Yani buraya nasıl getiriyorlarsa, tedariği nasılsa abi inanılmaz. Yani şundaki karides miktarı, hani jumbo karides derler ya, gerçekten jumbo karides bu. Bu. Et yani. Baksana. Et yiyorsun. Kocaman. Sí, bueno, yes. İnanılmaz. Demin başlangıca, pulpoya, başlangıç gibi değil ana yemek gibi dedik ama bu gelince o başlangıç kaldı. Abi Evet, hakikaten başlangıçmış o. başlangıçmış. Ya ben bunu tek başına insan nasıl yer ya? Ya bak şu an çatalıma bile fazla geliyor. Tek gelmeyiniz diye bir kapıya yazmaları lazım. Kokusu inanılmaz. Makarnası da çok güzel yalnız. Onur. Ben makarnaya geçmedim. Yani. Makarnası çok güzel. Kreması çok güzel. Çok güzel. Vallahi çok teşekkür ederim. Böyle bir mekana getirdiğin için. Makarnada biraz fazla İtalyan mı olacağız? Ama konuştuk, hani gelmemiz lazım. Makarna Arjantin'in olmazsa olmazı yani. Adamların yemek kültürü bu. Ama iyi makarna. Yani iyi restoran nerede yersin? Evet, onlardan bir tanesindeyiz bence şu anda. Ve aynı zamanda deniz mahsulü. Çok mutluyum. Burada çok mesela balık restoranı yoktur. Ha. Ama deniz ürünü işte makarnacılarda, başka restoranlarda oluyor. Karides, kalamar gibi. Kızartma kültürü var mı deniz mahsullerinde? Şöyle çok yaygın. Bodegon dediğimiz restoran tipi var. Bodegon böyle biraz daha salaş, kahverengi, iç içe oturulan eski tip restoranlar. Oralarda biraz da İspanyol Arjantin mutfağı oluyor. Oralarda calamares a la romana da denir İspanya'da. Roma Evet. usulü kalamar. Onlar falan var. Çok da yaygın. Söylenir de, insanlar da bilir. Ama normal, demin dediğim gibi çok fazla balık restoranı, düz balık olayları yok. Ama deniz ürünlerinin kızartma veya başka türlü halleri var. Genellikle zaten et restoranı olduğu için, ağırlık et olduğu için şehirde ve ülkede. Bunu da insan arıyor bir süre sonra. 10 gün boyunca et yeme şansın çok zor. Tabii. O Yani yüzden- hamur işi çeşitleri var. Et çeşitleri var. Ama çok uzun süre buradaysam tamam, hani biraz daha. Farklı bir şey Bir arıyorsun. de biz Türk'üz, sonuç olarak bayağı geniş bir mutfağımız var. Evet. Yani Türkiye'de 30 yıl yaşa,
aklına her gün yeni bir şey yemek gelebiliyor ve bulabiliyorsun. Doğru. Dünya geneliyle karşılaştırırsak Arjantin mutfağı fena değil. Ama Türkiye ile karşılaştırırsan çeşit sayısı olarak tabii ki Az. uzun yaşayınca sıkıntı yaşarsın. Yani dön dolaş, empanada, et, makarna vesaire başa dönüyorsun bir noktada. Sen günlük hayatında nasıl yiyorsun peki? Yani her gün empanada yemiyorsundur. Yemiyorum. Empanada biraz bizim kurtarıcı. Ha. Empanada, milanesa var mesela çok kurtarıcı. Milanesa'da et şinitzel oluyor. Aha. Onun sandviçleri vesaire çok ayaküstü sağdan soldan gelirken hani eve alıp orada yiyebiliyorum ama evde yapıyorsun. Genelde markette eğer bir Türk yemekleri yapacaksan, buraya yerleştiysen, Aha. mutfak becerinde varsa markette her şeyi buluyorsun. İşte Doğru. mercimeğin var, şeyin var. Mercimek yemeğini yaparsın. Mercimek çorbanı yaparsın. Biraz pirinçler falan biraz daha tatsız tuzsuz. Burada pilav olayı yok. Bizim pilava en benzer bir şey yemek istiyorsan evdeki de aldığın yaptığın pirinçlerden o tadı alamıyorsan Peru mutfağı bulacaksın. Peru restoranı veya işte Ermeni restoranı. Oradan bulabilirsin bizim lezzetleri. Ama %80 market alışverişini sağlam yaptığın sürece evde istediğin gibi beslenebiliyorsun. Bu Ermeni restoran olayına biraz girelim. Yani bu videoda görmeyeceksiniz ama nihayetinde buradaki Ermeni restoranların bir kısmı Türkiye'den gitme. Yani kökeni Türkiye'ymiş. Yahudi ve Ermeniler değil mi? Şöyle burada videonun açılışında bahsettik hep göçmenlerle kurulmuş diye. Nüfusun önemli bir kısmı tam rakam bilmiyorum ama Ermeni. Önemli derken büyük oranda değil de %3, %5 bir kısmı Ermeni. Bu Ermeniler Ermenistan Ermenisi değil. Türkiye Ermenisi. Çoğunlukla Maraş, Kayseri, Sivas o bölgelerden gelmişler. Bir kısmı 1900'lerin başında gelmiş. Bir kısmı 1900'lerin ortasında gelmiş. İşte Türkçe bilen, Türkçe konuşan, Türkiye'yi de Türkiye coğrafyasını da seven, hakim olan hatta hala orayla yaşayan insanlar. Mutfaklarımız da benziyor değil. Yani Sivas mutfağı, Kayseri mutfağı yapıyorlar. Mesela şehrin en önemli restoranlarından biri Sarkis restoran var. Sarkis yanlış bilmiyorsam Kayserili olması lazım. Asıl dükkanın sahibi. Şimdi oğulları falan var tabii. Yani oranın mutfağında Kayseri mantısı, İçli köfte. içli köfte, sarma, baklava, Türk kahvesi, benzer şeyler. Bir Adana, pilav. Evet. Böyle tabaklar bulabiliyorsun. Şehrin Güzel. çeşitli yerlerinde var. Biraz da şey değil mesela hani bir Arjantinli de o neymiş ya demez. Sarmaya, baklavaya. Biraz Arjantin mutfağına girmiş. Anladım. Alışıklar yani. Böyle hani sushi yer gibi yabancı mutfak yemeye gidiyoruz gibi gitmiyorlar oraya. Normal ailece bilerek gidiyorlar. Onları da bulabiliyoruz bu arada. Şehrin belli yerlerinde Ermeni mutfağı var. Çok güzel. Sarkis'i ama not almış olduk en azından. Sarkis bu daha oturaklı, Evet. gidilebilecek. Hiç Yine mi gider? orta yaş gider genelde. Başka Türkiye'den giden kişilerin Şey- açtığı restoran var mı? Şey de var, Vişa Crespo bölgesi var burada. Oraya zamanında daha çok Türkiye'den gidilmiş. Bir kısım Ermeni ama daha çok İzmir, İstanbul Yahudisi. Çok göç etmiş. 1920'lerde gibi. O zamanlar mesela Vişa Crespo'da bizim Cafe Tortoni ile beraber Cafe İzmir varmış. Şehrin en önemli iki kafesi diye bahsedilir. Ama o yani 30-40 yıl sonra kapanmış. Yani bir iki nesil geçince Evet. kapanmış. Orada mesela daha böyle biraz da kahve ortamı varmış. İşte yazar gelir, kitap yazar, gazetesini okurlar. İşte sohbet, muhabbet çok döner. Biraz daha Türk kültürünü yansıtan bir yermiş. Hala Vişa Crespo bölgesinde Yahudi ağırlıklıdır. Yahudi okulları falan vardır ama o Yahudiler yani İsrail'den gelme değil. Yani ben birkaç kere böyle 80-90 yaşında emlakçı abilerden Türk müsün? Ben Türkçe biraz biliyorum. İşte 3 yaşındayken geldim ben. 1930'da geldim falan gibi şeyler duydum. Vay be. Türkçe duyunca en azından anlıyorlar. Ama yani Türk değil. Türk nüfusu çok az burada. Ama Türkiye ile bir bağı olan Ermeni ve Yahudi nüfusu var. Çok güzel. Makarna nasıl gidiyor? Makarna valla konuşmasam bitmişti şimdi. Arada bir Arada dinlenelim. konuşmak lazımmış. Tabii. Konuşunca daha rahat oluyor. Makarna kusursuz. Şuradan karides takviyesi yapacağım. Martin geldi ben konuşuyorum diye gitti. Bir şey diyecekti ama. Şey derler burada çok sık. İyi mi her şey yolunda mı? Onu Güzel merak mi ediyorlar. lezzetli mi? Genelde fix diyalog olur. Lezzetli teşekkür ederim ama yine de devam eder o diyalog yani. Çok güzel. Onur bu arada ne iş yaptığından hiç bahsetmedik. Sen Evet. Arjantin'e neden bulunuyorsun? Neden 2017'den beri geliyorsun değil mi? 2017'den beri neden geliyorsun? Ve şu an hani yaptığın meslekle ilgili biraz bilgi verelim. Birçok kişi ilgilenecektir diye düşünüyorum.
Şöyle söyleyeyim, futbolla alakalı çalışıyorum. Birkaç iş yapıyorum aslında. Yani şuradan başlayayım. Öncelikle İstanbul'da bir futbol okulumuz var. Etiler bölgesinde. Söyleyebilirsin ismini. Juventus Akademi Etiler. Juventus severiz. Yeni Juventus. Kenan Yıldızlar yetiştiriyorsunuz Evet. yani. Ha, bunu Etiler'de şunu futbol söyleyeyim. okulumuz. Özellikle Etiler bölgesinde çocuğunu futbol eğitimi aldırmak isteyen varsa 4-12 yaş arası çocuklara temel futbol eğitimi veriyoruz. Hocalarımızla beraber, hep beraber. sonra Arjantin'e getiriyorsunuz. Kız erkek bu arada. Evet. Kız çocuklarımız da var. Özellikle de istiyoruz her grubumuzda kız çocuğumuz olsun. Bir internet sitesi var mı? Instagram sayfası? Instagram'dan Telefon. bana da yazabilirler. Onur Altunel olarak. Juventus Akademi Etiler olarak yine Instagram'dan Tamam. DM atabilirler veya orada telefon numaralarımız yazıyor. Çok güzel. Oradan ulaşabilirler. 4-12 yaş, Etiler çevresi. Çevreden geliyorlar, Şişli'den, Beykoz'dan, arkadan köprüden. Her yerden. Hafta sonu yaptığımız için antrenmanları trafik olmuyor. Biraz uzaklardan da geliyorlar. O bölgelerden bekleriz deneme antrenmanınıza, tanışmamıza. Antrenman yaptığınız Bekleriz. halı sahada ben çocukken halı saha maçları Evet. yapıyordum. Akatlar'da çünkü. Hatta orası böyle bir kafeymiş. Kafeydi ve inanılmaz patates kroket yaparlardı. Bak 90'larda bunu hatırlayan varsa Şöyle- helal olsun. Bize şimdi geliyor çocuğuyla velimiz. Önce bir tanışmaya, deneme antrenmanına geliyor. Sohbet ediyoruz tabii. Yaş grubu da işte benim yaşım. Biraz üst, 40-45. İşte çocuğu 6-7 yaşında olan veliler. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Oralarda oturuyorlarsa ya kroket diyor ya işte biz burada ne zamanlarımız geçti diye. Çok enteresan bir yer orası. Yani gerçekten Şey de ayaküstü, Zeytinoğlu Caddesi üzerinde. Evet. Çok hani bilinen merkezi bir yer. Orada yaşayanların bildiği bir yer. Benim ailemde de işte teyzemler falan orada oturduğu için kuzenlerim de söyler. İşte biz oraya kafeye gidiyorduk ya işte. Şimdi sen orada iş yapıyorsun diye. 4-12 yaş çocuklarımızla beraberiz. İstanbul'da bu işi yapıyorum. Burada da futbol sektöründe scouting denir. Oyuncu izleme, analiz ve raporlama diyebiliriz. Türk kulüpleriyle, yabancı kulüplerle veya teknik direktörlerle, onlarla ekibiyle danışmanlık veriyoruz. Oyuncu izliyoruz. Raporlama yapıyoruz. Kimle anlaşırsak o sezonlar. Onlara danışmanlık veriyoruz. Şirket olarak arkadaşlarımla beraber. Bunun dışında da aracı menajerlik yapıyoruz futbolda yine. Hani buradaki oyuncuları izlemek, şimdi scouting yapmıyorsak, bir yerle çalışmıyorsak oyuncuları izliyoruz. Bir havuzumuz var, bir kontağımız var. Menajerler, kulüpler vesaire. Buranın kültürüne hakimiz. Futbolun teknik detaylarına hakimiz. Böyle bir tecrübemiz var. Onunla Türkiye'ye daha çok. Ama Türkiye'den alıcı olmadığı sürece de Avrupa'nın çeşitli kulüplerine kontaklarımızla buradan futbolcu transferi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi futbol ülkenin tamamına yerleşmiş vaziyette. Dün akşam gördük bir tane kız bile akşam maç yapmaya gidiyor. Kıyafetinden anlayabiliyorsun. 1,5-2 saat sonra biz yemek yerken bir yerde geri dönüyordu kız mesela. Hani kadınlar bile futbolun çok içindeler. Tabii. Çok ilgileniyorlar. Dolayısıyla burada çocuk yaşta başlıyor değil mi herkes eğitim Bazı almaya? arkadaşların işte eşleri mesela haftalık halı saha maçları var. Kendileri yapmıyor. Kadınlar Erkekler, yapıyor. Tabii. Benim hanımın pazartesi halı saha maçı var diyor. Mesela yani bir Türk olarak garip geliyor Çok aslında. enteresan. Çok normal bir şey. Yani Bize suistimal edilebilir. bizde yeni yeni kızlar futbol oynamaya başladı ama hani kızlar olarak halı sahaya gidiyorum. Hatta bir kadın olarak yani 35 yaşında. İşte ev işi var, normal işi var. Çocuğa bakıyor ayrıca. Çocuk var. Onların arasında halı Kadınlar sahaya işi gidiyorum. çok zor. Çok zor kadınlar Çok işi. zor. Gerçekten hem ilginç hem de ilgi çekici bence. Evet. Yani Bir ya tane- da sokakta yürürken de görüyorsun. Evet. Yani sen de denk gelmedik ama Oynuyorlar kız değil mi? kıza ya da karışık halı saha maçı, Vay kıran be. kırana. Futbol her yaştan maça gidince de görürsün. Ailece, sülalece, işte anneanne, dede, karı koca, çocuğu, bebek arabası böyle geliyorlar maça. Çok enteresan ya. Ve genelde şey ağırlıklıdır yani maçın eğlencesindelerdir. Bazen sahaya bakmıyorsan o takımın gol yediğini anlamazsın. O kadar. Hani ha. bir moral bozukluğu, bir şey yok. O eğlence hep devam etme şeyi var. Diğer taraftan bakınca da buradan çıkmakta olan çok oyuncu var. Biz bütün Güney Amerika pazarına çalışıyoruz. Uruguay, Ekvador vesaire. Bir de Fenerbahçe'ye çalışsanız ya Saadettin Başkan'a söyleyelim buradan. Bir forvet alalım artık ya. Biz çalışıyoruz. Onların bizde çalışması lazım. Saadettin Başkanım bir iletişim kurarsak lütfen. Yönetime birisi iletirse buradan güzel futbolcularımız var elimizde. Ben konuştum akşam. Bağladık. Tabii bir iki isim verdim kendisi. 25 golü var bu sezon. Önümüzdeki sezon. Biz çalışıyoruz. Biz de çalışmak isteyenler için her zaman hazırız tabii ki. İşin şakasındayız tabii şimdi bu arada. Hani, Tabii. yani bu işi profesyonel yapıyorsun. O yüzden gerçekten Tabii, belki tabii. Türkiye'deki futbol kulüplerinde izleyenler de var. Birçok arkadaşım var. Birçok spor medyasında olan insanlar var. Onur'la iletişim kurabilirler. Şimdi bizim işlerde şey var hani yavaş yavaş biraz profesyonelleşti scouting. İlk profesyonelleşmeye başladığı zamanlarda şey mantığı vardı. Tamam Arjantin'e gönderirim 2 tane çocuk.
Masraflarını karşılarım bakar ama o işin oyuncu gözü, teknik bilgisi, buraya hakimiyet, dile İhtiyaç. hakimiyet, alıcının ihtiyaçları hepsini bilmeden scouting, hani birini gönderdim izledim ne olmuyor. Bunu yavaş yavaş anladı kulüpler. Bundan sonra daha çok anlarlarsa bizim de tabii ki beklentimiz bu yönde. Çok güzel. Futbolla ilgili bir bölüm yapacağız. Onu tekrardan söylüyorum. Bu arada videonun şu ana kadarki kısmını eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarsanız çok önemli bizim için. Hype. Videonun daha fazla izlenmesini sağlıyor. Hype'lamanız da Hype da önemli. Biz şimdi hesabı söyleyelim. Hesap gelsin. Ardından hesabı söyledikten sonra da bir et restoranına artık yavaş yavaş geçiş yapalım. Şöyle bir hesap yapalım. Şimdi 2 kişilik servis ücreti alıyorlar. Yani 381 380 lira. lira 2 kişilik servis ücreti. servis ücreti. Aquapanna yani suyumuz galiba. Değil mi? Evet. 750 siyerlik. Aha. 12.600 yani 400 lira. Pane de pizza dediği Kolalı, o ekmekler herhalde. Ekmekler Şu 5500. üçgen ekmekler. 174 liraymış o Tamam. ekmek tabağı. Gaseosa dediği kolalar 2 tane 14.000. 7.000'den. 222 liradan 444 lira kolalar. Aynen öyle. Pahalı kola. Evet. Genel olarak pahalı. Yani Evet. zaten Puerto Madero'dayız ve şehrin en pahalı yerinin en pahalı restoranlarından birindeyiz. Galicia usulü ahtapotumuz 135.000 peso, 4.287 lira yapıyor bugünün kuruyla. Makarnamızsa 3 kişilik geldi. Bitiremedik bu arada. Yani geri Bitiremedik. göndermek zorunda kaldık. İçinde 3 kişilik karides vardı, krema vardı ve İtalya'dan gelen makarnası vardı. O da 89.000 peso, 2.826 lira yapıyor. 2.826 lira bedava onun için 3 kişilik. Diğerlerinin fiyatı yüksek ya Evet. da normal ama makarnanın fiyatı gayet iyi. Toplamda 268.100 peso geldi. 8.500 lira. 8.514 lira. Buranın en pahalı restoranlarından, en pahalı muhitinde yemek yediğimizi özellikle söyleyelim. Çok iyiydi bence. 2 kişi yedik ama 2 kişilik değildi. Değil. Yarısını bıraktık. Yarısını Bir bıraktık. tek başlangıcı bitirdik. Ben ayrıca sordum herhangi bir porsiyonunuz, herhangi bir tabağınız tek kişilik var mı diye. Buymuş boyutlar. Boyutlar bu. Boyutlar bu. 2 kişi Evet. bir kişi gelinmiyor genelde. Kalabalık gelinip ortaya söyleniyor. Tıka basa doyduk. Yani yarım bıraktık. Yarım bırakmasak da iyi doyacaktık. Evet. Çünkü devam edeceğiz güne. Bundan dolayı burayı tamamlıyoruz. Şimdi ete geçelim mi? Geçelim. Artık ete geçiyoruz. Hadi bakalım. Geçelim, hazırız. Gerçek Arjantin lezzetlerini bir gösterelim size. Buenos Aires'te ete devam ediyoruz. Şimdi çok enteresan bir yere geldik. Arjantin'de et yemeye ama bunu da yaparken birazcık daha buranın daha lokal ve aynı zamanda yerlilerinin seçtiği, turistik olmayan mekanlarından bir tanesine geldik. Nereye geldik? El Ferroviario'ya geldik. Tamam. Bilinen ama turistik olmayan. Daha salaş. Zaten arka planda bulunduğumuz yerden de belli. Evet, bir köprünün altında. Köprünün altında eski demir yolları işçilerinin olduğu bir bölge burası. Onlardan restorana dönmüş. Onlara yemek yapan bir bölümken oradan restorana dönmüş. Vélez Sarsfield stadının da dibindeyiz bu Evet, arada. bu stat da çok meşhur bir stattır. Evet, otoyol, otoban. Otobanın altında meşhur stadın yanında yine meşhur El Ferroviario restoranındayız. Et yiyeceğiz. Hadi o zaman yürüyelim böyle. Yürüyüşe başlayalım. Et yiyeceğiz. Bugün parija yiyeceğiz. Parija. Aslında Parija nedir abi? Parija aslında ızgara demek. Evet. Kelime olarak ama böyle genelde 2 kişilik, 3 kişilik ortaya koyup yediğimiz parija adı verilen yine bir et bütünü var. İşte sucuğu, sosisi vesaire birazdan göreceğiz zaten. Parijacı çoktur. Evet. Asadocu ayrı bir şey oluyor, parijacı ayrı bir şey oluyor. Asado da aslında bir et çeşidinin ismi. Steak de ayrıca et Ama çeşidi. evet, ama asado işte büyük ateş mangala asado denir. Izgaraya parija denir. Anladım. Küçük Biz küçük bugün ızgarada. biraz daha küçük küçük Onunla başlıyoruz. ızgarayla başlıyoruz. Parijacıya geldik. Hadi bakalım. Başlangıçlarımız geldi. Empanadayla. geldi. Başlayacağız. Bunlar sipariş etmeden Ha. empanada Hoş geldin bu tarz empanadas. restoranlarda gelir. Evet. Bizdeki böyle bir fındık lahmacun atayım. Evet, aynen. Mantığında gelir. Doğru. Ne kadar lokal ve eski bir restoransa o kadar yüksek ihtimal bunu görürsünüz. Çok yani. güzel. Yanında da chimichurri sos var orada O bir galiba. klasiğimiz zaten. Aynen. O her yerde yiyiliyor. Aynı zamanda diğer Chimichurri. acı sos. Ekmeklerimiz geldi. Yine Ekmeklerimiz burada. birkaç çeşit. Diego Maradona'nın imzalı El forması. Ferroviario için. Orada da Diego'nun kendisi var. Parija beklerken.
Bu köşeyi ona mı ayırmışlar? Efendim? Evet. Ha, güzel olmuş. Normalde isimleri yazarlar, fotoğraf koyarlar. Burada farklı bir olay var tabii. Şimdi içeri giriyoruz. Of, tatlılarımız çok güzel gözüküyor. Salomario y todo lo que es el parque 4 también. salon varmış burada. Burası aile salonu gibi, ana salon. Bahçe var. Estos italianos. Timsah gerçek miymiş? Bunlar real. Ah, es real, sí. Real. Gerçek olduğunu söylüyor. Ben onun yalancısı. Benziyor. Aquel es un... Kokoreç var ya. Bakalım ama Uykuluğa da benziyor. Burada kömür ateşi var. uykuluk olabilir mi? He? Uykuluk. Uykuluk, evet. Aha, uykuluk. Ama bu kadar büyük uykuluk ilk defa görüyorum. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, Asıl mutfağımız burası. Este es el clásico de la bunlar 5-6 saat burada kalıyorlarmış. 5-6 saat. 5-6 saat pişiyorlar. Mediodía hay poca merced. Bu kemikli asado. Para dar la vuelta si quieres, podemos pasar por acá. Sí. Obvio, tenemos lechón, pechito. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Böbrek yapıyor galiba. Çinçülün. Bundan yiyeceğiz biraz. Yalnız burası Hay más asado. çok sıcak. Farklı türde etler. Bu asado. Değil mi? Evet. Uzun parça olanlar genelde asado. Yani asadonun kesim Kemik. şekli öyle. Evet, kemikli olup kemiği çektiğin asado. Dediğim gibi etin o kısmına da asado deniliyor. Mangal yapma ritüeline de asado deniyor. Evet. Bu etin asado kısmı. Bunun ismi vasiyo Evet. isim olarak. Kostişar. Evet. Bunun da ismi kostişar. Kostişar. Birazdan bunu açarız. Buna da matambrella pizza deniliyor. Hani pizza görüntüsü var biraz. Altında et var. Etin ismi matambre. Tamam. Üstünde işte yumurta, domates vesaire. Onu da herhalde şimdi yapacak. Bu provolone peyniri. Provolone peyniri mangalda yapıldıktan sonra provoleta oluyor ismi. Genelde mangal yediğimizde ya da evde mangal yaparken birkaç provoleta peyniri atarız ve provoletada yeriz. Normal çatal bıçakla. Burada hazır. Chorizo biraz baharatlı sosis diyebiliriz, Arjantin sosisi. Onun önündeki koyu olanla Türkçe söyleyeyim kan sucuğu. Tamam. Morcilla ismi. Ben çok tercih etmiyorum morcilla'yı. Evet. Deneriz belki. Çünkü kan sucuğu tamamen hayvan kesildikten sonra akan kanı sucuk yapıyorlar ve mangalda o da bir önemli bir parça. Ben çok tercih etmiyorum ama mutlaka deneriz. Hadi bakalım. Para tomar sifon, soda, de soda. Ahora mismo chatta. Asado vasiyo onlar da var et olarak. Tamam. Bir de daha sakatatlar var. Tamam. Zaten gelince Uykuluktan tanıtırız. söyleyeceğiz değil mi? Uykuluk onun içinde var. Riñon, sí. Riñón, chinchulín. Çinçülin de var. Var. Hepsi var. Provoleta peynirimiz de var. Tamam. Gelsin zaten tanıtırız. Gelsin. Eksik olanı da Gelsin. ekstra anlatırız. Tamam. Evet. Şimdi önümüze gelenlerden biri empanada. Evet. Empanadanın iki çeşidi var aslında. Yani şöyle, genelde etli yiyoruz. Başka şeylerle de var. Peynir, roquefort vesaire. Klasiği budur. Etlidir. Onun da iki çeşidi var. Fırın ya da kızartma. Bize kızartma geldi. Empanada frita. Empanada al horno. Bize frita geldi. Yani kızartma. Al horno olan fırınlanmış mı Al oluyor? horno olan fırın, frita olan kızartma. Klasik olan hangisi aslında? Aslında böyle Arjantin'in batısına, işte Bolivya'ya, Kolombiya o taraflara doğru gittiğinde, daha yerele gittiğinde empanada zaten Tucumán şehrinin yiyeceği. Evet. O taraflara ve onun da batısına gittikçe kızartma daha yerel, Ön plana çıkıyor. daha orada. ön plana çıkıyor. Bu taraflarda aslında işte parrillacılar, fırınla iş yapan restoranlar olduğu için fırın, yani Buenos Aires taraflarında fırın daha. Ben mesela fırın daha çok tercih ediyorum. Güzel. Yani boşuna kızartma olmasın diye de zaten hani hamur işi yiyoruz. Zaten hamur bir işi de yiyoruz. kızartma olmasın, Ama daha şimdi ağır olmasın. çiğ börek gibi bir şey aslında hani baktığın zaman görüntü Burası olarak. da daha lokal. Hani Evet. ben kararsızdım hangisi gelir diye. Onlara bıraktım. Kızartma geldi. Tadına bakalım. Başlayalım abi. Empanada öyle mi yiyorsun? Öyle de yiyebilirsin, böyle de yiyebilirsin. Tamam ben Hiç öyle fark yiyeceğim. etmez. Ben çiğ börek muamelesi yapıyorum. Por favor. Sifon sodamız geldi. Bu arada sifon, içecek bunu söyledik. Sifon bunun adı. Bir sonraki yerde bahsederiz detaylı. Genelde çünkü bunu sipariş veriyoruz. Ahmet sifonu çekerse Ahmet. biz de bunu Ahmet biz de bunu koyalım. şöyle bir aman tamam. Buna dikkat Yani etmek lazım. restoranlarda böyle veriliyor.
Bu sistemi evde başka şeyler için de kullanabiliyoruz tabii. Şu kola aparattan vesaire. lazım bana. Ben bu tarafa alayım onu. Aynen. Şimdi bunun içi full et. Şöyle göstereyim. Et, yumurta vardır. Evet. Biraz domates, Şey gibi, biraz soğan. içli köfte gibi aslında, biraz kıyma havasında. Bravo değil mi? İçli Bravo köfteye çok derken benziyor. estağfurullah sana bravo. Yemekle ilgili sana bravo demem ama kendime bravo dedim. Şöyle bravo. Bunu ilk görenler çi börek işte falan diyorlar. Ama yok, Ben diyorum daha çok içli köfteye, köfteye benziyor. Tabii Bir çünkü- de yeme mantığı da daha çok içli köfte. bence de. Senle 2 gün önce dedik sabah bir empanada yeriz dedin. Ben dedim empanada sabah yenmez. Çi börek gibi düşünme. Onu hani kebapçıda yersin gibi düşün. Evet. O yüzden o anlamda da içli Buradaki köfte. mantık da o aslında. Bütün etçilerde var değil mi? Evet. Yani Bu hepsinde neredeyse. Akşam yemeği, etçi işi. O yüzden ismi börek olsa da empanada aslında börek demek. Ama içli köfteye daha çok benziyor. Kesinlikle bu kızartma içli köfte şu anda. Antep yöresinden. Çünkü iç harcı çok benzer. Biraz soğuttuk tabii ama Biraz soğuktuk. Sen buz istersin. klasik buzumuz geldi. Tabii. Abi Arjantin'de buzlar çok önemli. Buz Bak, önemli. Yani böyle bir buz olabilir mi abi? Yeterli herhalde. Bakkalların önünde de kartonda yazar buz bulunur diye. Ha, Buz önemli. sıcak çünkü hava. Sıcak. Burada bir de hani nemle alakalı olabilir. İnsanlara çok fazla buz ve kola içme ihtiyacı çok bilmiyorum doğuruyor. Evet. Burada ekmeklerimiz var. Her masaya geliyor bundan. Şuradan soslarımız var. Bir amuzmuşlarımızı değerlendirip şöyle biraz alıp başlayalım. Evet. Buna güzel limon sıkarım. Öğlen 12'de açılıyor burası. Onu özellikle söyleyelim ve 4'te kapanıyor. Sonra akşam bir daha 8'de açılıyor. Ve Yani 12'de kapanıyor. 12'de kapanıyor. Yani restoranların çoğunluğu aslında böyle. Özellikle klasik restoranların birçoğu belli saatler arasında açık. Sonra akşam servisi için hazırlık yapmaya Evet. başlıyorlar. Saat dilimi bu ama. Evet. 12, 4, 8, 12. 12, 4, 8, 12 şeklinde. Rezervasyon da gerekebiliyor bazen. Yani burası özelinde konuşursak çok şart mı? Hani birkaç gün öncesinden rezervasyon yaptırmanıza gerek var mı? Değil. Ama yine de rezervasyon sistemi var. Biz mesela yaptırdık. Oldukça geniş aslında zaten. Hani maç gününe falan denk gelmezseniz rezervasyonsuz gelseniz de yer olur diye Kimin düşünüyorum. maçı oluyordu burada? Vélez Sarsfield'ın stadı var. O da üst lig takımı. O yüzden hani 2 haftada bir maç var. Abo. Ya burası işte biraz bizi zorlayacak. Abo. Parijamız geldi. Olağanüstü bir görüntüsü var. Mangal konsepti, masaları böyle bu şekilde bırakıyorlar. Burada bayağı fazla et var ama. Bütün bahsedeceğimiz etlerden var herhalde değil mi? Yani Evet, evet. önemli, Arjantin için çok önemli olan etlerin hepsi Tabii. burada bulunuyor. Asado'nun kesim çeşitlerine göre 1-2 asado çeşidi, vacío peynirimiz var, provoleta, kan sucuğumuz var, chorizomuz var, baharatı güzel bir buranın sosisi. Burada da Böbrek çinçülinlerimiz var, böbreğimiz var. Uykuluk var Patatesimiz galiba. var, uykuluk var. Böbrek, uykuluk, patates, etlerimiz. Burada da pizza şeyinden matambremiz var. Süper. Neyden başlayalım? Neyden Asado'dan başlayalım mı? Asado o ve bu asadodur. Allah, sıcakmış. Bence şunu bir kenara ayıralım. Tamam. Bu bizi en sona bırakabileceğimiz bir şey. Ben bunu Onu tabağına ikiye al, böleceğim keseriz. Gerçi orada da var sana. O vacío. Ha. Bu asadoları genellikle Arjantin'de kaburganın dikine doğru kesiyorlar değil mi? Enine doğru pardon. Evet. Kaburganın daha büyük kesimi kostijar. Yani o da asado aslında. İsimlendirilmesi farklı. Kostijar deniyor. Biraz her bölüme ayrı isim verilmişliği var. Ben provoletamı aldım. Senin provoletanı vereyim Tamam. kenara. Biraz yağlı tabii haliyle. Ama zaten bunun için geldik buraya. Sosisimizi kestim. Yine seninkini vereyim. Sosisin içinde, Chorizo. chorizomuzun içinde sebzeler de var. Kapya biber görüyorum ben. Bunu genelde şey olarak da çok tercih ederler. Ayaküstü daha choripan denilen, yani chorizonun kısaltması, pan ekmek, sucuk ekmek, sosis ekmek gibi. Choripan sağda solda arabalarını görürsün choripancı. İlk onunla başlayayım o zaman. Belki denk geliriz bir yerde. Ben de provoleta ile başlıyorum. Provoleta ızgaraya girmeden önce ismi farklı. Provolone peyniri. Evet. Peynirin adı provolone ama bu hazırlanmış hali
provoleta deniliyor. Sosis enteresan, güzel. Şimdi asado'ya giriş yaptım. Asado'dan önce chorizo ile ilgili, tadı ile ilgili biraz daha detaylı düşünüyorsun. Bir şeye Vallahi- benziyor mu? Chorizo- Yani benzettiğin bir şey var mı? Bir daha bakacağım. Ben tam çıkaramıyorum. Çok beğenmekle beraber hani herhangi bir sosis Sosis tadı yok. değil. Değil. Et tadı alıyorsun. Sucuk da değil. Hani görüntü itibariyle çok kalın. Çok lezzetli bu arada. Yani onu söyleyebilirim. Bir şeye benzetemedim ama et tadı Değişik aldığın. bir şey. Yani sanki eti krema kıvamına getirip Bu bağırsağa arada basmışlar. belki hepsini denemeden gidebilirsiniz ama chorizo'yu illa buraya geldiyseniz zaten yiyeceksinizdir. Bir yerde karşınıza çıkar. Ama ilk yenmesi gereken şeylerden biri. Evet. Patates Patates- inanılmaz. Genelde böyle kesim. Ha. Büyük. Porsiyonu da büyük. Kesimi de hemen hemen her yerde böyle olur. Ve kızartması çok güzel. Gerçekten hiç yağ yok. Ve patatesin tadı çok lezzetli. Evet. Farkındasın değil mi? Beklentimin üzerinde bir patates. Asado bana birazcık şey geldi. Parça olarak herhalde yani hiç temizlenmiyor zaten asado kısmı olduğu için ama biraz sert geldi bana. Ben de şuna bir bakayım. Şimdi tabii bunu güzel ayıklamak lazım. Belki Asado'nun kemikleri olduğu için biraz zor evet. diğerlerine göre. Ben şundan sana veriyorum. Bak kemiğe yapışık olan etler çok daha lezzetli. Yağlı. Daha- Yağlı ve lezzetli. Evet. Sana bir takviye. Arkaya Arkaya görünüyor mu? kayık gitti. Evet. Ölmeden önce yapılacaklar listesine böyle bir sofrayı katmak gerekiyor bence. Kesinlikle. Yani farklı bir deneyim. Bunların genelde böyle servisi ya da hep 2 kişilik, 3 kişilik olması da çok ailece etkinlik yapmalarından kaynaklı. Yani bu normalde aslında evin bahçesinde yapılan, evin büyüğünün bütün gün pişirdiği, mangalını yaptığı, yani bizim mangal kültürüne çok benzer bir kültürden geliyor. Et bol zaten burada. Genelde şarabını koyar, pernetini koyar yavaş yavaş. Bütün etlerden dizer. Büyük mangal vardır evlerde. Bize oranla bizdekiler biraz da ızgara kalıyor. Büyük mangallar vardır. Yani herhangi bir markete girdiğinde de mangal falan satılıyor. Büyük marketlerde. Oradan gelen kültür. O yüzden ailece hafta sonu falan çıkıldığında da kalabalık çıkılır. Ve genelde 3 kişilik, 4 kişilik parija yavaş yavaş uzun Ağır ağır yiyorlar. yavaş yavaş uzun uzun. Çünkü biliyorsun sen de fark ettin. Konuşmayı da sevdikleri için. Bu neydi? Hangisi o? Yok ben buradan aldım. Buradan aldım. Sakatat ama o kadar kötü ki aman Allah'ım. Şu mu? Evet böbrek o. Böbrek. Oh kötüymüş. Ben onu beğenmedim. O zaman Attıktan sonra ağzıma da. ben de yerini Bunu yersem çok kusarım o beğendim. zaman ben. Ya çok beğendim. Ben onu yersem kusarım. Bu kötü dedin yani. Evet. Allah Allah. Hatırlamıyorum ben bunun tadını. Bir dene bakalım beğenecek misin? Böbrek ama bu. Böbrek. Biraz kokulu. Evet. Değil mi? Evet. Sıkıntı orası. Hani ciğerin bir güzel kokusu vardır ama O bir de, değil. bir de kötü böyle kötü bir tonu vardır. Yeni kesilmiş hayvan böbreği. Evet. At ağzına ya. Kurban Bayramı'nda hayvan seçmeye gitmişiz gibi hissettim. At ağzına. Bakalım sen beğenecek misin? Ben beğenemedim de. Şimdi ben bunu hepsini yakın zamanda yedim. Bunu yediğimi hatırlamıyorum. Yememiş de olabilirim. Ama kokusu Kokusu beni kötü. bir korkuttu. Evet. Yani çok tabii ki sonuçta hayvan eti ama çok hayvan kokuyor. Ben özür dilerim çıkarttım bunu. Bunu ben çünkü yersem videonun geri kalan kısmına devam edemem. Bunlar çok kokuyor. Soda iç. Başka türlü gitmiyor. Oğlum sen yemeyeli ne kadar zaman oldu? Bayağı olmuş. Bunu hiç yememişim ben. Tamam. Sen bence bunu da yeme. Onu yiyorum ben. Tamam. Ben yememeni tavsiye ediyorum. Etler güzel. Kötü değil. Bir Sen tık bunu- yağlı. Üstüne bunu yeme. Yemeyeceğim. Gitmedi galiba. Gitti. Ben sıfırlandım. Şöyle ben bundan bahsedeyim. istersen. Tamam, bahset. Madem ağır gelen bir şey oldu. Ya ucundan Üstüne- deneyeceğim abi. Ucundan deneyeceğim. Üstüne bundan Ama yok, bahsedeyim. çok yumuşak. Ben deneyemem bunu.
Bak her şeyi denerim diyordum ama bunu deneyemem. Çünkü içinde ne olduğunu biliyorum. Morcilla bu ismi. Morcilla'yı daha önceden de bahsettim. Hani et yemeye gidiyoruz. Sen tabii ki her şeyi yerim gibi gidiyorsun ama Yok. bence bir tane yemeyeceksin dedim. Ne olduğundan bahsettim. Şu an yemiyoruz. Morcilla kan sucuğu. Adı üstünde kan sucuğu. Yani hayvanın her tarafı kesilip bir et olarak hazırlanıyor. Akan kan da sıkıştırılıp sucuk yapılıyor. Renginin koyuluğundan belli. Vıcık vıcık. Ben bir keseyim. Hadi kes bari. Belki Ucundan çok afiyetle- çok küçük bir afiyetle parça. yerim. Hani böyle ucundan bir parça versene bana. Önce bir ortadan keselim. Allah'ım. Bu biraz daha koyu kıvam olabiliyor bu arada. Böbrek benim midem var ya. Buradaki şöyle göstereyim hatta. Et çok güzel bu arada. Göstereyim. Evet. Ben onun çok küçük bir parçasını şöyle alayım mı? Bir tane daha keseyim. Hayır Sana kesme vereyim. hiç be. Ben şu parçayı alayım yeterli bana. Ha, o kadar küçük. Aa bir dakika. Çok mu güzel? Aa güzel kokuyor ha. Ne kokuyor söyleyeyim mi? Kan kokusunu aldın. Hayır ya öyle değil. Tarçın baharatlardan böyle yeni bahar gibi. Ay Belki- koyma tabağıma koyma ya. Tabağıma Şurada koyma. dursun. Onur tabağıma koyma. Yenir mi? Kuş üzümü var. Vallahi güzel biliyor musun? Ben Kötü değil. mutfakta sordum. Sadece kan dedi mesela. Ama sen bir şeyler alıyorsan lezzet Ama vardır. Bu daha güzel hepsinden. Yani şunlardan daha güzel. İç harcı güzel demek. İç harcı güzel. Afiyet olsun. Deneyebilirsin bence. Nasıl biliyor musun? Ben yedim ondan daha önce. Kuş üzümlü bir şey söyle. Sarma. Sarıyer böreği. Sarma. Yani. Şu. Si. Fotoğraf çekelim. Gracias. Sasavos. Duvara asarsanız hemen seneye görürüz. Çıkarken veririz kanalımızı. Valla beklentimin üzerinde yaprak sarması gibi, vişneli yaprak sarması, içindeki kuş üzümü, fıstığı. Şu an şaşkınım. Vallahi yiyebilirsin bak Ben dene. daha önce yedim ama. Ama bu farklı bence. Diğerlerinden Olabilir. çok daha Çünkü güzel. içinde çok şey görünüyor. Bir şeyler görünüyor. Evet. Şimdi şu Benim eti yediğim yiyelim daha mi? koyu kıvamdı, sertti. Evet. O Bu eti eti yiyelim mi? Bak görüyorsun. Çok güzel. Sen bunu güzel eklersin abi. Bu neydi? Onun ismi çinçulin, dananın ince varsa. İnce varsak. O Parisian olmazsa olmazı aslında hep vardır. Limon sıkılarak yenir. Limonunu vereyim. Olmazsa olmasını benim için de. Ben yine limon vereyim istiyorsan. Bir de deneyecek. Yok demem Değil mi? yani. Hayatta demem. Ha, biraz önce denedin. Abi ağzıma atmamla Onları ben yerim. peçeteye çıkartmam bir oldu. Şimdi bunun Benim için bazı kriterler var. Bir, kokmayacak. İki, damağıma ilk buluştuğu anda o taze kesilmiş hayvan kokusu olmayacak. Şu ikisi aman Allah'ım. Mesela kan evet. sucuğu daha hoşuma gitti öyle söyleyeyim. Hayvan kokusu olmadığı için evet. Evet. Bir de içindeki baharatlar falan çok güzel. Benim için denedim mi? Denedim. Şu anda hani konsept bu. Bunları da deneyemedim artık. Tabii her şeyi beğenmek durumunda Değilim, zaten evet. değiliz. Ha, buna Ki bayılan- olmamalı zaten ki doğru anlatalım. Evet. Yani Ben her size şey müthiş, her bu şey güzel. Muazzam deyip burada rol yapamam şu anda ben. Ama etimiz muazzam gözüküyor. At abi. Yapıştır. Teşekkür ettim. Rica ederim. Bak bunu severim işte. Bu güzel abi. Bunun dış kabuğu da. Yağı da çıtır çok çıtır. çok güzel. Ne bu dedi? arada. 5 saat civarı 5-6 saat kenarda bekliyor. piştikten sonra başka tarafa alıyorlar. Orada kesip tekrar biraz daha. Çok iyi. Oh. Bunu ekmeksiz masada saatlerce kalırsın. Bu çok yağlı ama. Bu karın yağı. Bu etin ismi Vasio. Kaburganın alt kısmı. Birazcık yağlı. Karın boşluğu Karın boşluğu. tarafı. Yani bak şu an yağ kısmını ayırdım. Öyle düşün. Kenara ayırdım. Buradan da ayırdım. Sadece eti yemek için. Bu güzel. Bu çok. Benim damak tadıma en çok bu uyuyor olabilir. Bu gerçekten benim damak zevkime de uygun. Şimdi Türkiye'den gelen bir insan için bazı etler yağlı olabilir ki bu gerçekten yağlı. Bu yağlı. Orada bir tık ayırmak gerekiyor bence. Her gün böyle yiyen var mı ya? Her gün parayla Her gün olmasa da yani et olarak hemen hemen her gün yerler. Yani Paris'e yemezler tabii. Tamam. O hafta sonu mangal evinde asado yapar ya da ailesiyle dışarı çıkar. Ama gün içinde yenilen şeyler de et genelde. İşte sandviç milanese yer. O da dana şinitzel. Todo bien, todo bien. Bastante rico. Thank you. Gracias. O yüzden yani birçok şeyin içinde et olduğu için ayaküstü yedikleri şeyler de gün içinde et barındırıyor. Ama Parice'yi böyle mangalı her gün yapıyorlar mı? Tabii ki her gün yapmıyorlar. Ama haftada 1-2 yapılır. bizim kebapçıya gitmemiz gibi. Ama abi patates olay. Bizim kebapçıya gitmemiz gibi bir de 3 aylık yaz döneminde yazlıkçıların mangal yapması
düşün, sıklığını. Evet. Onu bütün mevsimlerde yaptıklarını düşün. Biz bir 3 aya sıkıştırıyoruz, daha sık yapıyoruz. Kışın evimizin bahçesinde mangal yapmayız. Zaten 7 ay hava şartları çok güzel. Evet, o yüzden hani tatilde oldukları, deniz tatilinde oldukları bir Aralık, Ocak, Şubat haricinde evde oldukları bütün mevsimlerde ki işte ev şeyleri de ona uygun, mimarileri de. Mesela kiralık ev arıyorsun. Evet. Kiralık evin maddelerinde yazar. Balkon, asado. Mesela bizde yazmaz mangal diye. O şekilde mi yazıyor kiralık evde? Yazıyor işte 3+1, balkonu var, asadosu var, Vay havuzu var arkadaş. gibi. Sanki asadoda hani evin gereksinimlerinden biri. Bizde barbekü var diye ilana koyarlar gerçi, koyuyorlar bazen. Barbekünün büyüklüğüne göre değişir. Tabii. Son bir et parçamız kaldı. Hatta 2 tane Bu da kaldı et. pardon. Aha. Şundan yiyebilirsin. Şimdi şunu yine senin tabağına entegre edeyim. Sen orada ayır. Kemiği var mı? Ha bak bu kemiksiz değil mi? Löp et. Aynen. Alayım. Sana veriyorum. Teşekkür ettim. Rica ederim. Bir tık yağlı yedik burada. Yalan yok. Etlerimiz yağlı, evet. Yağ iyidir, kışın üşümez. Ama biz yaza giriyoruz, sıkıntı orada. Unun tuzu falan çok daha bu, şey. bu çok daha lezzetliymiş. Bu etin neresi? Bu da basıyor. Biraz önce yediğimiz ve yağlı dediğimiz. Ama bunun bana şeyi böyle daha tuzu vesaire daha şey yerinden geldi. Karın boşluğu bölümü basıyor. En damak tadıma benim basıyor. Uygun. Evet, bu gerçekten yağ oranı etin içine güzel yayılmış. Tuz oranı da çok güzel bunun. Evet. Şimdi son etimiz matambre. Bu biraz böyle dövülmüş bir et. Üzerinde pizza süslemeleri, domates, peynir, aynı zamanda yeşillik var. Bunu Bu da şekilde böyle servis yiyelim. ediliyor. Tadına bakalım. Aynen. Matambre Alep pizza deniliyor üstündeki o pizza Karışımdan görüntüsünden ötürü. Hatta et parçası ince ince çıktı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mesela yağsız isteyenler için daha iyi bir alternatif olabilir. Ama şimdi tabii asado varken yağsıza gitmek de... Bu et sanki bir çorbanın içinde kaynamış gibi, içinden çıkarılmış da bekletilmiş gibi değil mi? Tat olarak farklı. Bir farkı var. Net farkı var. Net fark var. Normal bir et gibi değil. Dövülmüş bir et ama bundan belki bazıları Biraz daha hoşlanmayabilir. et yemeği. Evet. Sulu et yemeği Aynen. kıvamı şeyi. Kavurmanın içi gibi düşünün. Tadı öyle geliyor. Enteresan. Bir de ve ağır gibi tat Bir olarak. tık ağır, evet. Ağır. Yani herkes beğenmeyebilir onu. Evet. Onu söylemek lazım. Burası güzel. Yani farklı bir deneyim. Sonuçta kendi kültürleri. Her şeyi tabii ki beğenmeyeceğiz ama ortam çok güzel. Ambiyans güzel. Buraya gelmişken Arjantin'de böyle bir yere geliyor olmak da güzel bence. Akşam saatlerinde dışarıda açık alanda oturabileceğiniz yerler var. Gündüz saatleri içinde, öğle saatlerinde burada kapalı 4 tane salonu var. En büyük salonu bu şu anki Bir de- aile salonu. Evet, aile salonu. Akşam bahçesi açık. Bir de böyle hani iletişim olarak belki tereddüt edenler olur. Evet. İngilizce konusu. Bahsetmedik herhalde şu ana kadar. Yani İngilizce konusu aslında şehir merkezinde çözebilirsiniz. İngilizceniz varsa İngilizce ile anlaşabilirsiniz. Biraz daha yerele gidince böyle yerlerde tabii ki İspanyolca gerekiyor. Ama bir şekilde konuşmaya çalıştığınızda sohbet etmeye çok yatkınlar. Evet. Yani o an Sıcakkanlı. çalışıyor da olsa, mutfağın başında da olsa, garson da olsa bir şekilde iletişim kurabiliyorsan seninle istediğin sohbeti yapar. Doğru. Yemekleri anlatır vesaire. Doğru. O açıdan rahat olabilirsiniz en azından. Evet. Gittiğimiz her yerde çok sıcakkanlı davrandılar. Mutfağa hep davet ettiler. Çekim yapabilirsin. Gel anlatalım dediler. Detayları verdiler. Başka bir ülkede olsa bu kadar detay vermezler. Ama burada gerçekten çok yardımcı oldular. Özellikle daha lokal yerler çok daha sıcakkanlı karşılıyor. Bence ChatGPT üzerinden veya işte çeviri özellikle başka programlar üzerinden konuşabilirsiniz. İspanyolca ile Türkçe arasında gidip gelirsiniz Arjantin'de değil mi? Biraz kullanmak gerekiyor. Tabii. Kullanmadan Evet. sipariş verilemez gibi Tabii. geliyor. Evet, ChatGPT ya da işte yapay zeka, çeviri uygulaması. Onları kullandığınızda da ama hani sizi beklerler. Evet. Okurlar, şey yaparlar. Evet, hiç acele etmenize gerek yok. Zaten herhangi bir konuda aceleleri olmadığı için Aynen öyle. o konuda da yok. Hayat O devam yüzden- ediyor, yavaş yavaş devam ediyor onlar için. Doğru, Peki böyle. bir tatlı gömelim mi? Tatlı, Şimdi evet, bir etler rahatlatalım. güzel. Ben birazcık bıraktım, yarım bıraktım. Yalan yok çünkü
çok yağlı ve tempomuza göre düşündüğünde yiyeceğimiz yerler var. Ondan dolayı bir tatlı ucundan tadına bakalım. Ben orada tezgahta çok güzel tatlılar gördüm. Şimdi flan var. Flanı daha sonra bir yerde yeriz. Ama burada da başka bir tatlı gömelim bence. Evet. Göstermiş oluruz onu. Ben görmedim tezgaha, bakalım. Tezgah benim tatlı tezgahsa ilk dikkatimi çeken her zaman odur. Hadi bakalım. Kahvelerimiz gelmişti. Şimdi tatlımız da geldi. Yes. Oo, Muchas gracias. gracias. Çok güzel gözüküyor. Bir de beklediğimden büyük geldi. Ekstra Mesela bu şimdi biz beraber yiyeceğiz diye, tadına bakacağız diye ortaya söyledik. Ortaya söylememiş olsam Bunu hayatta bitiremezdim. bunu yemeye gelmen lazım, yemek niyetine. Valla çok güzel gözüküyor. Çokat ortamız geldi. Ben şöyle dondurmadan giriyorum. Üstünde bisküviler ve altında dulce de leche. Klasik. Küçük Ne olursa olsun dulce de leche'yi bir yerine sıkıştırıyor. tutturmak lazım. Bu bir tanıdığımız bir bisküvi. Evet, oraya Marka verebiliyorsak oraya. ver. Benim favori tatlım bu. Arjantin'de. Dondurma yemiyorsam bunu yerim. Bu neye benziyor biliyor Biraz musun? ağır ama. Söyleyeyim mi? Bu sefer aynı anda bulamadık. Hadi Yok. kas kendini. Yok bende. Ama söyleyince evet diyeceğim. Günler yapılıyor ya, gün yapıldığında annelerimiz böyle pasta yapar. Mozaik. Bu o kakaolu bisküvili pasta gibi. Ama aralarda dulce de leche var. Kreması çok güzel. Dulce de leche, Oreo. Dulce de leche, Oreo gibi. Bir katondan bir katondan gibi. Ama aşırı şekerli. Bu ağır. Böyle 5 kaşık tamam gibi. Dondurma o yüzden yetebilir. Tatlı güzeldi. Yemekler güzeldi. Yemekler konusunda söylememiz gereken en önemli şey yağlı etler. Yağlı oldu. Buraya gelmeden önce başka bir yerde daha yağlı et yemeyin. Ya da eğer etin yağlı kısımlarını çok sevmeyen bir damak lezzetiniz, şeyiniz varsa, hassasiyetiniz varsa çok size göre olmayabilir Evet. Parija. O zaman daha çok böyle Dallas steak tarzı. Steak tarzı. Evet. Ya onlar daha hoşunuza gider diye düşünüyorum. Biraz Türkiye'den alışık oldum. Çünkü bu et birazcık daha normalin üzerinde yağlı. Şahsen ben bitiremedim yani Evet. tabağıma aldıklarımı. Ama et lezzetli miydi? Lezzetliydi. Uzun süre pişmiş ve çok güzeldi. Biz burada o zaman adisyonu isteyelim. Hadi Hesap gelsin, hesabı ardından söyleyelim. Ardından sandviç Başka bir yemeye sandviççiye girelim. O sandviççiyi merak ediyorum. Sosyal medyadan gördük çünkü. gidelim. Evet. Acayip gözüküyor. Burada sandviç kültürü var Ortamı yani. da sandviç kültürü var. Burada sandviç kültürü etlerin her cinsinde var. Her cinsi sandviçe de giriyor. Onun dışında zaten işte konserdi, maçtı, etkinlikti, tiyatroyu bunların girişinde çıkışında arabalar olur. Ayaküstü. Sandviçi yapar, ayaküstü. Bizdeki tükürük köfte gibi. Bizdeki tükürük köfte gibi ama daha çeşitli. İşte chorizo, choripan vardır. Milanesa et şinitzelin Milanesa sandviçi vardır. Biraz önce yediğimiz bazı et çeşitlerinin sandviçi vardır. Zaten birazdan görürüz. Artık hangisini gözümüz keserse onu yeriz. Hadi bakalım. O zaman adisyonu söyleyelim. Ardından yolumuza devam edelim. Adisyonumuz geldi ama söylemeden öncesinde dün akşam gitmiş olduğumuz et restoranı hakkında da bilgi verelim istiyorum. El Viejo Parija. Palermo Parija. Bu şehir merkezinde yer alan güzel bir et restoranı. Hemen yanınızda gene ızgarada pişiriyorlar. Daha çok steak ağırlıklı bir et konsepti var. Biz orada antrikot yedik 450 gramlık. O 47.000 pesoymuş. 1495 lira ödemişiz yani o antrikot için. Bifte chorizo kontrfile eti 500 gram gelmiş. 45.500 peso vermişiz yani 1447 lira. İçeceklerimiz ve aynı zamanda ekmek servisiyle her şeyle dahil toplamda 3387 lira ödemişiz. Çok güzel bir deneyimdi bence. İçerinin konsepti de güzel, sıcak, samimi. Aile ortamı var. Daha böyle sokak arası bir yerde Evet, listenizde olsun. Şimdi gelelim buradaki hesabımıza. hesabımıza. Toplam hesabımız 88.300 peso. Ne yapıyor? 2807 lira. Servis ücretiyle beraber. Servis ücretiyle beraber. Ben şimdi onları teker teker söyleyeyim. Servis Servis ücreti ücreti 7400 peso. 235 lira yapıyor. 235 lira. Sodamız var 1,5 litre.
büyük bir sodamız var. 5600, 178 lira yapıyor. Empanada ikram. Parijamız var 2 kişilik. O ortadaki bütün ızgara. O da 60.000 peso. Evet, 1907 lira yapıyor o da. Yani o kadar yediğimiz et neredeyse 1 kiloyu 2 kilo falan vardı. 1 kilodan fazla olabilir belki. 1907 lira. 1907 lira. Kahvelerimiz var. 3500. 3500 kahve başına. Yani 222 lira. İkisi birlikte. İkisi 222 lira. Tanesi 111. Çoka tortamız var. O da 8300 peso. O da 263 lira. 263. Burası tam bir fiyat performans yeri. Yani zaten Fiyatı 88.300 ne yapıyor? 88.300, 2800 2850 lira. Bedava. Tatlı, büyük, 2 kişilik. Abi et 2 yedik kahve, ya. 1 kilo et, Et yedik abi. soda, başlangıçlar, empanadalar. Evet. 2800 lira. Çok güzel. Çok keyif aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Arjantin'de anlatacak çok şey var. Bu nedenle ilk bölümü 2 parça halinde yayınlayacağız. Gelecek hafta sizleri üst üste dünyanın en iyi steak restoranı seçilen işletmeye, sandviç arası nefis etlere, 20 tonluk fırında pişen Arjantin pizzasına ve muhteşem dondurmalar yapan bir işletmeye götüreceğim. Haftaya Perşembe saat 19'da burada buluşalım.